Zamanda yolculuk yaptım. Yolculuktan önce yıllarca veliahtın eşiydim. Her hesabı incelikle yaptım. Sonunda küçük oğlumu kucağıma alıp taht salonuna çıktım. Ama ömrüm tükendi ve öldükten sonra bu Yunçeng'deki Song ailesinin gerçek kızı olarak uyandım. Tahtımla kıyaslanamaz elbette. Ama bu devir en azından yeni. Ancak bu bedenin sahibi. Song Yutang, nankörlük etme. Köylünün tekisin, en zengin aileye gelin gidebilmek senin için büyük şans. Hicret'in yerine yıllardır Song ailesinin hanımefendilik görevini yerine getirdi. Şimdi ise, onu bitkisel hayattaki birine kakalamak mı istiyorsun? Hiç mi vicdanın yok senin? Ana kız eziliyordu, atıldılar. Kumasan Mifefeng, gayrimeşru kızı. Song Rovei ile eve kuruldu. Taki nişanlım kaza geçirip bitkisel hayata girene kadar. İşte o zaman öz kızlarını bulup günah keçisi yapmayı hatırladılar. Abla. Duydum ki köydeki fakir kızlar çok ucuzmuş. 5 kuruşa. Onlar yatmış. Seninki ne ki? Neye gülüyorsun? Haklısın. Sen hiçbir zaman asil terbiyesi almadın. Elbette gerçek bir Fransız hanımefendisinin nasıl davrandığını bilemezsin. Sen beni dövmeye cesaret mi ediyorsun? Fransız hanımefendisinin ne olduğunu bilmeme gerek yok. Sadece Türk görgüsü ve ahlakı bana yeter. Kumadan doğan şerefsize bak, ağzından pislik akıyor, köpek gibi havlıyor. Tank tank. Biliyorum, sen ve annen benden nefret ediyorsunuz. Neyin varsa bana gel. Ne olur babanı kızdırma. Sankuma. Asil hanım konuşurken sen kim oluyorsun da lafa karışıyorsun? Sen bana nasıl vurursun? Üstelik bana hala sankuma mı diyor? Song Yutang, ne yapıyorsun sen? Annen sana ne öğretmiş böyle? Yeni bir çağdayız artık. Hala kafan feodal saçmalıklarla dolu. Zaman değişti ama görgü ve ahlak asla değişmez. Sam Meifang, burslu bir öğrenciyken Veli Nimet'inin kocasının yatağına girdi. Üstüne kadının ölümüne sebep oldu. Tam bir ahlaksızlık. Eski ev sahibesi ve kızı kolay lokmaydı ama ben bir zamanlar başhanımdım. Zaman değişti, kuma almak artık kabul edilmiyor. Babam, Sankuma'dan hiç kardeşimi dünyaya getirdiğinde annemden daha boşanmamıştı. Ben görgülü biriyim. Hiç kardeş ve kuma kelimesinden hoşlanmıyorsan onlara metres ve piç kurusu da diyebilirim. Madem bu kadar görgülüsün, benim baban olduğumu da bilirsin. Ailelerin sözü, büyüklerin kararı. Bu nişanı yerine getirmeni istiyorum. Viang ailesine gelin gideceksin ve bu iş bitecek. Evlenmem demiyorum ki. Ama eskiden beri. Gelin olan kız çeyiz götürür. Babacığım, sen bana çeyizimi vermedin. Böyle alelacele evlenirsem herkes Song ailesinin görgüsüz olduğunu konuşmaz mı? Song Yutang, sen resmen doyumsuzsun. Nice yıllardır Song ailesinin büyük kızı olarak tüm görevler üstlendi. Sen ne hakla onun çeyizine göz dikiyorsun? Hiç kardeş ne güzel konuşuyor. O zaman dışarıdan birini bulup ona senin yerine Song ailesinin büyük oğlunun görevlerini yaptırayım. Song Yutang, sen delirdin mi? Ben senin öz ağabeyinim. Piç ağabey de ne demek? Sen hep annemizi beceriksiz görüp Sankuma'yı öz annen yerine koymadın mı? Babam da aklı başından gidip o hizmetçi nikahını aldı. Ve kuma olarak doğan kadını yeni eş yaptı. Yoksa sen hiç bile sayılmazdın. Hiç kardeşin gibi gayrimeşru çocuk olurdun. Sen. Baba, düğün alayı birazdan burada. Gelinin yüzüne atılacak her tokat benim değil. En zengin aile olan Viang ailesinin yüzüne atılmış olur. Madem biliyorsun, uslu arabaya bin ve evlen. Uslu olmamı istiyorsan çeyizimi hakkıyla ver. Bir milyon Song Roje'nin tek küpesi bile etmez. Baba, ben asıl hanımım. Song Yutang, benimle alay etme. Söz dinlemezsen seni zorla gelin arabasına bağlarım. Nasıl istersen. Ama beni zorla arabaya bağlarsan
Viang ailesinin büyük oğlunu öldürür. Sonra da senin emrinle yaptım derim. Song Yutang taşrada büyüdü. Hiçbir şey görmemiş yabani bir kızın. Bu kadar cüreti nasıl olur? Baba, ben görgülü bir insanım. Mecbur kalmadıkça öyle bir şey yapar mıyım hiç? Asla. Sana düşünmen için 10 saniye. R. Eski çağdan gelmek iyi, neyin gerçekten? Değerli olduğunu biliyorum. Siz, babacığım, pek görgülü olmayabilirsiniz. Ama ben neticede terbiyeli bir hanımefendiyim. Muhteşem çeyiz veremesem de eli boş gitmem. Bunlar da çeyizim olsun. Sen. Teşekkür ederim babacığım, çeyizime çeyiz taktığınız için. Song Yutang. Sen. Teşekkür ederim piç ağabeyciğim, kardeşinin çeyizine çeyiz kattığın için. Abla, babamızı böyle kızdıramazsın. Ah, Madem kardeşim bu kadar ısrar ediyor, ben de asıl hanım olarak mecburen kabul ediyorum. Siz. Hanımefendi. Lütfen gelin arabasına buyurun. Ben, kızınız Song Yutang, bugün evden ayrılıyorum. Vedalaşıp gidiyorum. Kumasam, senin kökeninle bu evin kapısından giremezdin. Ama madem babam aklını başından almış, ben de kız olarak fazla bir şey diyemem. Ama her an hatırla. Yerini bil. abla, sen Viang ailesine gelin gitmekle güzel günler mi göreceğini sanıyorsun? En zengin ailenin gelini. Öyle kolay mı olunur? 10 yıl veliaht eşi olup sonunda taht salonunda tahta oturmuş biri olarak entrikadan korkmam. Herkesten üstün olmak imkansız artık. Ama değişmeyen bir şey var. Parası ve gücü olan yine hükümdar olur. En zengin aileye gelin gitmek. Benim yakalayabileceğim tek fırsat. Kardeşim, sen kendine bak. Sonuçta piç kız asla yüzeye çıkamaz. Chen teyze, biraz meyve ye. Meyveyi ithal yerim ben. Senin aldığın bu şeyler ne böyle? Kenar mahalle pazarı artığı. Çok taze görünüyordu. Ben de aldım. Song Hanım geldi. Yutang, yol boyunca çok yoruldun. Araba tuttu mu? Ha doğruya, evde meyve hazırlamıştık. Ne sevdiğini bilmiyorum, o yüzden. Hepsinden biraz yıkadım. Bu benim kayınvalidem. Peki bu kim? Xiulan, beyefendiye bir bardak su getir. Beyefendinin ilk göz ağrısı Chenrin. Bu da ondan doğan. Hiç oğlu Yang Yingyu. Ve karısı Wu Jiaxia. Ah, güzel. Xiatang geldi galiba. Ha. Yeni gelin ilk kez geliyor. İyi bir izlenim bırakmalı. Sana aldığım yeni kıyafeti neden giymedin? Ha. Ay. Gelin ilk gün geliyor. Düzgün bir yemek yapmak lazım. Ben de sabahtan Kuzey pazarına gidip köy tavuğu, köy ördeği aldım. İyi kıyafeti giyip berbat mı edeyim? O zaman pazardan dönünce değiştirseydin ya. Gahyavant, gelin hanım diyor ki. Bu, önceki sahibinin anılarından farklı değil. Kayınpederim, yaşlı beyin öz oğlu. O zamanlar Chenrin evlenmeden hamile kalmıştı. Yaşlı bey, onu rahatlatmak için öz oğlunu köye göndermiş. Peki yaşlı bey böbrek yetmezliğine yakalanana kadar. Ancak o zaman Yanguk Yang'ı geri getirmeyi akıl etti. Sırf böbrek nakli için. Bu ne biçim gürültü? Hiç yakışıyor mu? Gujiang ile Xiulan zaten böyle kaba saba yetişmişler. Onlarla ne diye muhatap oluyorsun? Ama şu Song hanım, daha kapıdan girer girmez. Büyüklerine selam vermeyi bile bilmiyor. Duydum ki sen küçüklüğünden beri annenle köyde büyümüşsün. Liseyi bile bitirememişsin. Bizim ailemiz görgü kurallarına çok önem verir. Madem bu eve gelin geldin, bundan sonra kurallara uyacaksın. Chen teyze,
Yeni gelin çok çekingendir. Siz büyüğü olarak bir çocukla bu kadar uğraşmayın lütfen. Şiulan, sen Viang ailesine döneli 1 yıldan fazla oldu. Nasıl hala zerre kadar gölge öğrenemedin? Madem hatanı anladın, ben de sizi daha fazla zorlamayayım. Siz karı koca. Yeni gelini de alıp Atalar Tapınağı'nda bir gün bir gece diz çökün. O zaman bu meseleyi kapatırım. Yeni gelini tapınakta diz çöktürme ideti mi olurmuş? Biz karı koca gidip diz çökelim. Olmaz mı? Gujiang, biliyorum seni küçüklüğünden beri yetiştiren olmamış. Ama şunu anlamalısın. Her ailenin bir düzeni vardır. Hele bizim Viang ailesi gibi 100 yıllık asil bir aile için. Sen Viang ailesinin en büyük oğlusun. En önemli şey de terbiyeli olmandır. Ne hakla vuruyorsun? Beyefendi, bana vurdu. Benim Yang ailesinin büyük oğlu olduğumu biliyorsun. Onunla konuşuyorum. Sen biliyorsun, biz mecburen konuşuyoruz. Song Yutang, sen kimsin ya? Anneme vurmaya nasıl cüret edersin? Şerefsizin çocuğu, senin hiç konuşma hakkın yok. Saçmalama. Bu senin Chen ninen ve ikinci amcan. Ben sadece Yang ailesinden kıyma dışına almak istiyordum. Bu ihtiyarın göz bebeğine bulaşmak istemiyordum. Çevreyin, fazla ileri gidiyorsun. Benim ailemle kıymetlerim de saf insanlar. Eğer sineye çekersem, bundan sonra rahat yüzü göremem. Hep babamın bana yanlış anlatması yüzünden. Bize ninemiz vefat ettikten sonra dedem bir daha evlenmedi demişti. Buraya gelince fark ettim ki bir de yaşlı kuma nine. Ve kumadan doğma bir ikinci amca varmış. Benim hatam, özür dilerim. Song Hanım, ben uluslararası alanda tanınmış bir dansçıyım. Tanınmış biriyim. Nasıl böyle bir lafla beni aşağılarsın? Siz ne ailemizin hizmetçisisiniz, ne de bizimle. Kan bağınız var. Dedemle de resmi nikahınız yok. Size kuma nine demiyorsak ne dememiz gerekir? Dedeciğim, biz küçükler olarak aslında sizi eleştirmek bize düşmez. Ama bunu söylemezsek rezil olan yine Yang ailesinin itibarı olur. Siz itibarlı bir insansınız. Nasıl olur da bu yaşta böyle bir konuda akılsızlık edersiniz? Ben mi akılsızlık ediyorum? Eğer bu hanımefendiyi gerçekten seviyorsanız onu eve gelin olarak alabilir, nikahınızı alabilirsiniz. Ama şu an nikahlı eşiniz değil. Siz dul bir beyefendi olarak benim gibi bir gencin önünde onunla böyle samimi görüntü vermeniz hiç yakışık alıyor mu? Neyse ki ben az çok görgü bilen biriyim. Her şeyi anlamasam bile ona saygımdan kuma nine diye hitap ediyorum. Ya modern, lafını esirgemeyen bir genç olsaydı? Yüzüne karşı koca karı, şerefsiz falan deseydi. Ne yapardınız? Bu ailemizin yüzünü lekelemek değil mi? Kun kardeşim ömrü boyunca çalıştı dilindi. Şimdi sadece eski dostluk hatırına kimsesiz kalmış. Benim gibi bir dostunu birkaç gün evinde ağırlıyor. Senin bu her sözün iğneleyici, Kun kardeşimin. Yüreğine hançer saplamak değil de ne? Ben bunca yıl okudum, görgü ve ahlak öğrendim. Ama hiçbir beyefendinin kadın dostunun evine gelip parmak salladığını, başkalarının oğlu gelince cezalandırıp diz çöktüğünü duymadım. Bu idet oldukça ilginç ama bir Türk ideti gibi değil. Ne zamandır Japon vatandaşlığına geçtin sen? Bugün mutlu günümüz. Kavga etmeyin. Herkes biraz sakin olsun. Gelin ilk kez eve adım atıyor. Diz çökme meselesini geçelim. Ama çay ikramı yine de yapılacak. Ah, Dede, anne, baba buyurun yerlerinize oturun. Anadolu Ajansı. Ben. Ben şu bayan Chen ve Piç ağabeyin kenara çekilmesini rica ediyorum. Kun kardeşim, madem gelinin beni burada istemiyor, ben de Wing Yu ve ailesini alıp giderim o zaman. Ben yeni gelin olarak ilk gün büyüklerime saygıya geldim. Sana ne oluyor? Senin mantığına göre. Bu gece kalkıp ayakta bilet alıp Topkapı Sarayı'na gidip birkaç gün kalmalısın. Güvenlik seni kovarsa demek ki seni orada istemiyorlar. Sonra ağla, bağır, kendine at devletin sarayına. Senin üstüne mi geçirtsinler? Rin, sen ve Wingyu önce kenara çekilin. Git hadi. Baba, o konu. Ay, baş köşeye buyurun. Dedeciğim, çayınız. Bu kıza hep cahil derlerdi ama bu hali. Görgülü birine benziyor. Tıpkı yıllar önce. Viang ailesi çökerken beni alıp tek başına. Koca aileyi ayakta tutan anneme benziyor. Madem Viang kapısından girdin, artık Viang'sın. Rahatça kal. Sana haksızlık edilmez.
Teşekkürler dedeciğim. Baba, çayınız. Anadolu Ajansı, aferin evladım. Çok güzel olmuş. Al bakalım. Teşekkürler babacığım. Anne, çayınız. Güzel, güzel. Burası Muya'nın odası. Şimdilik burada kalacaksın, kusura bakma. Yavrum, gerçekten çok üzgünüm. Bu ihtiyar, ille de şifa olsun diye seni evimize aldırdı. Sana yazık oldu. Bu para, Muyan'a bakman için. Az bir para, lütfen yanlış anlama. Anne, baba, içiniz rahat olsun. Madem bu eve geldim, sonuna kadar Yang ailesinde kalacağım. Peki, tamam, çok iyi. O zaman sen dinlen. Bir ihtiyacın olursa, bize söyle yeter. Aynen, dinlen sen. Hadi gidelim. Demek hangi devirde olursa olsun. Bir kadının iyi yaşaması için. En önemli şey para ve güç. En iyisi bir yolunu bulup Yang Ying'in ailesini tamamen bitirmek. Sonra da bir çocuk doğururum. En zengin ailenin serveti. Tamamen benim olur. Ben ne duydum böyle? Karım liseyi bile bitirmemiş. Runfafa'da 3 yıl balık temizlemiş. Çekingen ve silik sıradan bir kız değil miydi? Bu karanlık kafa ve gözü dönmüş intikam hırsı. Ya nereden çıktı şimdi? Yutang, dinlendin mi? Çabuk in, yemek hazır. Zaten, kardeşin ve eşi de geldi. Yang Yingyun'un oğlu. Yang Muya'nın piç kardeşi Yang Sinan. Hanımefendi, hemen geliyorum. Tamam. Sonunda gidiyorlar. O işi yaparken bari kapıyı kilitleyin. Kapıyı bile kapatmıyorsunuz. Daha giyinmedim bile. Gelinim gel. Gel, otur. Sana güzel yemekler yaptım. Şu çorbayı bir tat. Sabah erkenden pazardan seçtim. Bütün öğleden sonra kaynadı. Teşekkürler baba. Mmm, çok güzel olmuş. Beğenmene sevindim. Yarın baban yine yapsın sana. Aynen. Bu köyden alınan organik tavuk çok pis. Kokusu da çok ağır. Fransız organik tavuğunu tercih ederim. Dokusu daha yumuşak, kokusu da yok. Bence gayet güzel kokuyor. Amcacığım, bana da bir kase koyar mısın? Olur. Bu yengeniz olmalı. Yang Sinan'ın karısı Wen Jingyan. Görünüşe bakılırsa Yang Yingyun'un ailesinden. Biraz farklı. Gerçekten çok lezzetli. Teşekkürler amcacığım. Rica ederim. Beğendiysen ne mutlu. Yüzüncü yengemi gerçekten kıskanıyorum. Yüzüncü abim onu çok seviyor. Bir de amcamın tavuk çorbası var. Benim gibi. Sadece bir şoförün kızıyım. Hep haksızlığa uğruyorum. Ölsem daha iyi. Bu kim? O. Amcam Yang Zişin'in evlatlık kızı Yang Xia. Babası, ikinci amcanın şoförüydü. Yıllar önce, amcanın hayatını kurtarırken annesiyle babası hayatını kaybetti. Bu yüzden Zişu amcan onu evlat edindi. Xia'nın depresyonu olduğunu bile. Bu kadar hassas olduğunu bile onu kışkırtmaya nasıl cesaret edersin? Derhal özür dile. Yoksa sana karşı sert davranmaktan çekinmem. Vingyan, bu senin hatan. Vingyan, bugün aile yemeği. Bunu nasıl yaparsın? Sen yengesin, anlayışlı olmalısın. Bugün Muya'nın eşinin eve ilk geldiği gün. Görümcesine böyle zorbalık yaparsan, yenge olarak nasıl örnek olacaksın? Ne özrü? Sadece bir kase çorba içtim. Üçüncü yengemin beni istemediğini biliyorum. Benim gibi aşağılık birinin. Bianca ailesinde yeri yok. Amcamın yaptığı çorbayı da hak etmiyorum. Ölmem gerekiyor. Beni sevmemeniz de çok normal. Ah, gerçekten mi? Bianca ailesi koca bir aile. Tavuk çorbasını mı saklıyorsun? Gujiang, Xiulan. Siz büyükler, büyük gibi davranmalısınız. Görgü bilmeseniz bile, ayrımcılık yapıp taraf tutamazsınız. Büyük amca ve Song Hanım'ın gözüne batmayalım diye. Xia, Bu yemek benim yeni gelin olarak. İlk gün aile sofrasına oturduğum yemekti. Yang Xia öncülük edip bilerek zorluk çıkardı. Diğerleri de fırsat bilip kayınvalidemle kayınpederimin ailesine yüklendi. Xia'ya nasıl vurursun? Hiç terbiye yok mu sende? Ben, Ağabey, sen aslında bir evlatlığa mı tahammül edemiyorsun? Yoksa bana mı? Tahammülün yoksa söyle. Annemi alır çıkar giderim. Ailecek bu kadar uyumlu oynuyorsunuz. Belli ki bu tarz işleri. Çok yapmışsınız. Ama bu küçük numaraları. Sarayda çok gördüm. Dedeciğim, sen ne dersin? Xia da zavallı çocuk. Küçük yaşta anne babasız kaldı, yıllarca bizim evde. El bebek gül bebek bakılmadı. O yüzden biraz alıngan.
Bu da normal. Büyük oğlum, siz ikiniz büyüksünüz. Biraz hoşgörülü olun. Bana laf sokuyor. Anlaşılan ihtiyar her şeyi biliyor. Ama görmezden geliyor. Bunca yıllık evlatlık işte. Peki, anladım. Gecenin köründe ne bağırıyorsun? Komşular duyacak. Deden öldü sanacaklar. Son Yutank, sen çıldırdın mı? Shia'ya nasıl vurursun? O da bozuk mu? Üstelik yengene adıyla hitap ediyorsun. Bu nedir? Song Yutang, sen, çok ileri gittin. Ne hakla oğluma vuruyorsun? Gerçekten armut dibine düşer derler ya. Yetiştirdiğin iki çocuğa bak, biri ruh hastası, biri terbiyesiz. Sen de kim haklı kim haksız dinlemeden dayak atıyorsun. Bir de üste çıkıyorsun. Annem, babam ve o yengesi hiçbir şey yapmadı. Ama kadın durduk yere onlara. Onu çekemiyorlar damgası vurdu. Bu tam bir kurban psikolojisi. Zaten aklını kaçırmıştı. İyi ki az önce tokatla kendine getirdim. Yoksa işler çok daha kötüye gidebilirdi. Dede, biliyorum Bayan Song bana tahammül edemiyor. Ama Wang ailesinin işleri seni ilgilendirmez. Dede, görüyorsun ya, hastalığı giderek ağırlaşıyor. Bugün kurban psikolojisiyle ağlayıp kıyameti koparıyor. Yarın çok daha çılgınca şeyler yapmaya kalkar. Biz gençler kaçarız ama sen yaşlısın. Ayağın çabuk tutmaz, ya bir gün çıldırırsa. Mutfaktan 2 satır alıp seni kıyma yaparsa. O da çok korkunç olur. Bence Wang Shia'yı şimdi. Akıl hastanesine yatıralım, iyileşince döner. Gitmem, hasta değilim. Gitmem. Hasta değilsin de az önce ne çılgınlığı yaptın. Hasta değilsin de. Herkes sana borçlu sanıyor. Ölüm kalım naraları atıp büyüklerine iftira atıp evin huzurunu kaçırıyorsun. Song Yutang, Yaşlı kumanine, bu Wang ailesinin işi. Senin gibi bir şırfıntı ilgilendirmez. kuma olmadığımı söyledim. O zaman sen bir kuma olarak ne diye lafa karışıyorsun? Kuma olduğunu varsayıp sana saygıdan yaşlı kumanine diyorum. Ama haddini bil. Değilim. Bence. Wang Shia'yı yine de. Akıl hastanesine yatırmak en doğrusu. Tedavi masraflarını Wang ailesi karşılar, böylece. Annesinin babasının hakkını da ödemiş oluruz. Seni cahil, bilmediğin işe burnunu sokma. Shia'nınki depresyon. Akıl hastalığıyla ne alakası var? Depresyon çoğunlukla kişinin kendine zarar verir, onun gibi herkesi. Kendine düşman sananlara akıl hastası denir. Sen, Kardeşim, kendin seç. Ya şimdi uslu uslu yemeğini yiyeceksin. Ya da hemen telefonu açıp seni akıl hastanesine göndereceğim. Anlaşılan uslu uslu yiyecek. O zaman herkes otursun, yemeğini yesin. Sen, Yaşlı kuma, büyük gelin evin düzenini sağlıyor. Sen sus. ben, Chia kardeşimin görgüsüz olmasına şaşmamalı. Meğer hepsini sizden öğrenmiş, tam bir aile. Balık baştan kokar. Tahya Wang. Bu yaşlı kumanın yerini masadan kaldır. Gitsin yemeğini hizmetçi odasında yesin. beyim, bu. Kun, hepsi benim hatam. O çocuğu boş yere kızdırdım. Artık Wang ailesinde bana yer kalmadı. Gideyim bari. Song Yutang, daha gözlerimi kapatmadım. Bu evde söz söyleme sırası ne zamandan beri sende? Utanmaz mısın? Büyük küçük düzeni yok. Her gün kavga gürültü. Bu ne biçim hal? Bence sen tamamen körsün. Düzeni alt üst ediyorsun. Bu sen. Ben düzeni alt üst ediyorum, öyle mi? Gerçekten körlüymüşsün. Cüretkarlığa bak, daha kapıdan gireli bir gün oldu. Bu en zengin ailenin torun gelinliği işte burada bitti. Yutang, babanla biz iyiyiz. Sakın bizim için. Büyük babayı kızdırma. Aynen. Evet.
Eski bir söz vardır. Az olandan değil, adaletsizlikten kork. Evi yönetmenin en önemli kuralı teraziyi dengede tutmaktır. Ama siz öyle yapmadınız. Görmezden gelmekte kalmadınız, tarafta tuttunuz. Şu hale bakın. 100 yıllık aile mirası. Dış düşman kısa vadede yıkamaz bu aileyi. Ama iç kavga kökünden söker. Uma ortalığı karıştırıyor. Soy karıştı, kardeşler birbirine düştü. Balık baştan kokar. Kökü çürümüş bu düzen. Böyle bir aile nasıl ayakta kalır? Dede, Song Yutang nasıl böyle konuşabilir? Eğer siz onu adam akıllı terbiye etmezseniz. Bu evde kimin sözünün geçtiğini asla öğrenemeyecek. Haklısın baba. Şia daha çocuk. Annem sadece çocuğunu koruyor. Song Hanım'ın bu kadar büyütmesine ne gerek var? Yoksa size saygısızlık etmek için fırsat mı kolluyor? Dedeciğim, Shaoya biliyor. Ben burada yabancıyım. Bianca ailesinde kalmayı hak etmiyorum. En iyisi gidip öleyim. Böylece amcanın ve Song Hanım'ın gözüne batmam. Aman Şia. Yeter. Yemeyeceksen defol git. Bianca ailesi tiyatro sahnesi değil. Burada tepinip ağlayamazsın. Herkes otursun, yemeğini yesin. Song Yutang, sen benimle gel. Song Hanım, bugün gerçekten çok cüretgirdin. Ben 4 erdemli bir kadınım. Madem Bianca ailesinin gelini oldum, eski deyişle. Geleceğin evin hanımıyım. Kendi vazifemi yapıyorum. Bu gayet doğal. Demek zihniyetin oldukça geleneksel. Gelenek değil bu. Atalarımızın kanla, gözyaşıyla öğrendiği tecrübe. Binlerce yıldır, her devirde. Sonunda evin hanımı kavramına ulaşmışlar. Çünkü bu kanlı bir dersten çıktı. Ben bu eve yapayalnız geldim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama söyleyin dede. Siz kaybetmeyi göze alabilir misiniz? Eğer gerçekten yeteneğin varsa, o zaman senindir. O halde büyük baba, zahmet olmazsa benim için iyi muhafaza et. Peki. Büyük baba. Kendi öz içi tahtta otururken Zhou kralı bile paramparça oldu. Kral Huan da kaçamadı, cenazesini kaldıran bile olmadı. Peki ya kan bağı olmayan evlatlık biri gelirse, o zaman ne olacak? Tarih boyunca tapınaklarda sadece öz anne babanın levhası durur. Evlatlık alan birinin levhasını kim gördü şimdiye kadar? Song Yutang, ne kadar numaran varsa yap. Ben biraz nazlanayım. İhtiyar hemen bana acır. Kunum. Song Hanım'ın lafları çok ağır. Ağzından kuma düşmüyor. Bir kuma diyor, bir daha diyor. Hepsi benim suçum. Senin aşağılanmana ben sebep oldum. Bugünün gençleri arasında Yutang gibi görgülüsü yok. O daha yeni geldi, kuralları bilmiyor. Sen anlayış göster. Kunum, aslında bunca yıldır hep pişmanım. Seni bıraktığım için. Artık ikimiz de yaşlandık. Ne dersin, evlensek mi? Böylece gençliğimizdeki o yarım kalan hesabı da kapatmış oluruz. Ay, Ruin. Şu anki durum gayet iyi. Yani benden sıkıldın mı? İkimiz de yaşlandık, artık ortalığı karıştırmayalım. Böyle sakin sakin birkaç yıl geçirebilirsek, gençliğimizdeki yarım kalanın telafisi olur. Anladım. Boş hayallere kapılmışım. Bu yaştan sonra. Bana hala kuma diyorlar. Ölsem de kurtulsam daha iyi. Şu çorbayı bir tatsana. Sabah erkenden pazardan seçtim malzemeleri. Bütün öğleden sonra kaynattım. Büyük baba, Shaoya biliyor. Ben bir yabancıyım.
Amcanın yaptığı tavuk çorbasını içmeye layık değilim. En iyisi gidip öleyim de amca ile son kanımın gözüne batmayayım. O benim dışımda babama sahip çıkan. Hatta Viang Dinkun'a kafa tutan tek kişi. Bu yeni gelinim. Gerçekten her geçen gün daha da ilgimi çekiyor. Kapı neden açık kalmış? Hiçbir aile servetini dışarıdan gelen bir kadına bölüştürmez. Ta ki o kadın onların soyundan bir çocuk doğurana kadar. Demek bu yüzden bitkisel hayattaki bir adamla evlenmeye razı oldu. Hedefi belli, zerre kadar iyi niyeti yok. Eğer gerçekten bir çocuk doğurursa tüm gücü ele geçirmek için. Babayı ortadan kaldırıp çocuğu tek başına kontrol edebilir. Bugün usludur. Dönünce görüşürüz. Alo. Ben Mars Dünya Temsilciliğinden Lin Shihuang. Acil para yolla. Galaksi gemisini alınca. Seni Samanyolu'nun prensi ilan edeceğim. Ha ha ha. Zaha Chuan, benim. Uyandım. Ah, sen benim yıllardır kayıp olan. Ding dong. Kadın kıyafetiyle Eitrem'e Paradise dansı yaptığın. Full HD videoyu yedekledim. Farklı yerlere. Gizledim. Başıma bir şey gelirse otomatik olarak yayınlanacak. Nasıl uyandın sen? Saçmalama. Sen nasıl akıl hastası oldun? O kaza işinde kesin bir iş var. Kamyon şoförü. Son evre kanser hastasıydı. Kazadan bir hafta önce. Kalp nakli ameliyatı olmuş. Karısının hesabına da. Anlaşılmaz bir şekilde. Milyonluk yurt dışı mirası girmiş. Yani şimdi. Viasa'nın şirketi teknolojisine sattığına dair kanıt zinciri tamamen silinmiş. O baba oğul paravan şirketler üzerinden. Yurt dışına para transferi yapmış ama kayıtlarda. En ufak açık yok. Geriye sadece şoför hattı kaldı. Akıl hastası taklidi yapmasaydım. Liang Wing'in kiralık katilinden kurtulamazdım. Yang Wingyu, babam. Aileye geri alınmadan önce bile şirket mal varlığını sürekli kaçırıyormuş. Şirin Kren başında. Hı hı hı. Üstelik ihtiyara da güvenmiyor. Ama şu an biz baba ve oğlun. Elindeki hisseler onunkiyle neredeyse eşit. Yan koldakileri de sayarsak. Fiili hisse oranı. Daha fazlasını ele geçirmek için. Kesinlikle bir hamle yapacaklar. Peki ya sizin sağlığınız ve daha önce? Zaten birer birer. Henging tarafında durum ne? Sizin daha önce belirlediğiniz stratejiye göre mevcut projeler sırayla ilerliyor. Yazılım tedarik zinciri temelde entegre edildi. Ayrıca Orta Doğu'daki birkaç ülkeyle işbirliği anlaşması yapıldı. Siz, Başkan Liang, vücudunuz. Sorun değil. Vücudumun toparlanması için zamana ihtiyacı var ama. Önemli bir sorun yok. Önceden biz açıktaydık, onlar gizliydi. Ama bugünden itibaren onlar açıkta, biz gizliyiz. Üstelik, elimizde Henging gibi bir koz var. Şimdi uyanırsam kesinlikle yılanı deliğinden çıkarırız. Yaşlı adam zaten etrafı tutuyor. Yang Wingyu gerçekten hata yapsa bile. Göz yumuyor, görmezden geliyor. O yüzden ben sadece herkesin, Yang Wingyu'nun, Yang ailesinin köküne dokunduğunu görmesini sağlamakla kalmayacağım. Onu öyle bir içeri tıktıracağım ki, yaşlı adam istese de koruyamayacak. Komadayım. Acilse gizli hattan ulaşın. Şoför hattı kopmamalı. Mutlaka karısını ve kızını bulun. Benim böyle garip. Yeni evli bir defa, yemin ederim. Gerçekten bilerek değil. Song Yutang birkaç gündür.
Beni zaten rahatsız ediyordu ama ben kesinlikle. Kızların üstünü değiştirmesini dikizleyen. Sapık bir manyak değilim. Kesinlikle değil. Bu yüz neden bu kadar kızarmış? Demek etkisini göstermiş. O zaman iyi, yarın devam. Bu çağda her şey güzel ama şu miras hukuku. Resmi nikahlı eş ve asıl evlatlar için. Gerçekten hiç adil değil. Ne yapıp edip piç ağabeyimi, piç kardeşimi. Gerçekten de daha önce araştırma yaparken fotoğraflarda gördüğümüz o Song Yutang ama tamamen farklı biri. Sıradan bir kız değil. Ne para avcısı ne de basit biri. Adeta bu dünyadan değil. Song Yutang, peri gibi güzel olsa bile kafasındaki çocuğu alıp babayı silme planını değiştirmez. Buna asla izin veremem. Song Bianye denen ihtiyara vasiyet yazdırmak. Kesinlikle imkansız. Yasal açıdan. Onlara hiçbir şey yapamıyorum. Şu an en önemlisi. Önce Bian Guyan'la bir çocuk yapmak. Güç, para ve mevki ele geçince. Song ailesini avucumun içine almak çok daha kolay olur. Yine ne var? Neyse, kadını eve aldık bir kere. Atacak halimiz yok ya. Kaldı ki bilim bile beni uyandıramadı. Ama o uyandırdı. Belki de kaderin böyle bir planı vardır. Kendi karım, katlanacağım artık. Çek bozduruldu. Ayrıca Rolex. 3.8 milyon. Toplam 13 milyon 800 bin, hepsi bu kartta. O antika eşyalar ve tablolar da ekspertizden geçti ama. Antikacı iyi fiyat vermedi. Ben de hepsini müzayede evine gönderdim. Çeyizden toplam 20 milyonun üzerinde çıktı. Biraz az. Eline sağlık. Ne demek, görevim. Müzayede önümüzdeki ay. İsterseniz, şahsen katılabilirsiniz. Müzayede mi? Evet, o gün Yuncheng'in bütün seçkin aileleri orada olacak. Kendini göstermek için iyi bir fırsat. Hazırlık yap, vaktinde orada olacağım. Peki, Yutang, markete gidiyoruz demedin mi? Beni neden alışveriş merkezine getirdin? Anne çoktan 2 takım yeni kıyafet almalıydın kendine. Gerek yok kızım. Üzerimdekiler yeterli. İdare eder. Baksana, buradaki kıyafetler çok pahalı. Yürü. Gerçekten gerek yok. Bu kıyafetler, giyince içim yanıyor. Yeni kıyafet istememek değil mesele. Bianc ailesinde güvende hissetmiyor. Biraz parası olsa bile biriktirmeye korkuyor. Bir şey alsa, pahalı bir kıyafet giyse ailedekiler alay eder. Anne unutma sen artık. Gerçek anlamda Bianc ailesinin başkanısın. Şimdi de bundan sonra da. Yavaş yavaş bu koltuğa oturmayı öğrenmelisin. Uyandığında ona daha iyi bakabilirsin. Olmaz. Anne gelinin buradayken neden korkuyorsun? Bugün ben ödüyorum. Birkaç güzel parça seçmelisin. Hadi. patron, ihtiyarın yanına yerleştirdiğimiz adamdan haber geldi. Yaşlı hanım, büyük hanım ve eş tarafı AVM'ydi. Bir sorun çıkmış gibi. Kahya adamlarını alıp oraya gitmiş. Siz de gidecek misiniz? Kahya Wang gitmiş zaten. Biraz bekleyelim. Bu arada AVM'nin IP adresini bana gönder. Şia, ne diyeceksen düzgünce söyle. Aile içi meseleler dışarı sızmaz. Önce benimle eve gel. Bir yanlış anlaşılma varsa kapıyı kapatıp kendi aranızda çözün. Madem aile meselesi dışarı sızmaz, senin canım yengen Linno. Neden herkesin önünde konuşabiliyor da? Zihya kendini savunamıyor. Yeter, Chengyu. Kaderime razıyım. Çocuğumun babasını Zikya'ya bırakmaya razıyım. Kartını da Zihya kullansın. Siz de. Artık bize, bu öksüz anaya, zorluk çıkarmayın. Tamam mı? Kocan ölmedi mi zaten? Yasal olarak ölü sayılan biri nasıl Zihya ile birlikte olur? Nasıl Fantuan'ın babası olur? Sen. Song Yutang, fazla ileri gitme. Guang'ın babası benim abim. O artık öldü. Ben Guang'ın babasıyım. Bir sorun mu var? Yani az önce Linno. Zihya çocuğunun babasının kartını kullanıyor. Çocuğunun babasını elinden alıyor derken. Senden mi bahsediyordu Ji-Chengyu? Bianc Zihya, sana çoktan söylemiştim. Artık hiçbir bağımız kalmadı. Daha ne zamana kadar peşimi bırakmayacaksın? Ne zamana kadar? Guang'ın babasının vasiyeti olsaydı. Bana seninle ilgilenmemi söylemeseydi. Seninki ailesinde asla tutmazdım. Hele. Tuantuan'ın bana baba demesine asla izin vermezdim. Ki Chengyu, sen insan mısın be? Bacakların tutmadığında, kapı dışarı atıldığında, Zihya senin hayatını kurtardı. Hiç düşünmeden seninle evlendi. Şimdi o kadın için. Onun seni rahatsız ettiğini mi söylüyorsun? Ji-Chengyu, polis şu an. Yolda. Evlilik kayıtları ortada, her şey yapacak. Eğer gerçekten Bianc ailesinin büyük hanımı.
senin gibi evli bir adamı rahatsız ediyorsa, ben Yang ailesinin gelini olarak sana söz veriyorum tüm medya kanallarıyla. Senden ve Lin Nu'dan açıkça özür dileyeceğiz. Maddi kaybını da karşılayacağız. Ama eğer bu bir iftiraysa, Sayın Ki, sözlerinizi iyi düşünüp öyle konuşun. Büyük hanım doğru söylüyor. Bugün burada bu kadar insan varken. Açıkça söyleyin. Kim kimi rahatsız ediyor? Yasal eşiniz kim? Bizim beyimiz. Yaşlı olabilir ama gözüne hiçbir şey batmaz. Ben bir anlık gaflete düştüm. Ağabeyim öldüğünden beri. Lulu çok sarsıldı, panik ataklar geçiriyor. Doktor, daha fazla stres kaldıramayacağını söyledi. Ben de onu kırmamak için öyle konuştum. Evet. Chengyu ile aramızda hiçbir şey yok. Bana böyle iftira atacağınıza öleyim daha iyi. temiz mi değil mi bilmem, tek bildiğim şey. Kocası ölmüş aklı başında bir kadının. Bütün vücuduyla kayınbiraderine yapışmaması gerektiği. Madem yengem beni bu kadar çekemiyor, o zaman yaşamanın da bir anlamı yok. Kimse tutmasın beni. Bırakın öleyim. Git o zaman, intihar edenin vebali kimseye kalmaz zaten, Kahya Wang. Şimdi Lin hanıma güzel bir mezar yeri ayarla, yanına da. Profesyonel cenaze ekibi tut, masraflar Yang ailesinden. Wang Wang'ın ne annesi ne babası var. Doğal olarak yetim, Kahya Wang, bu arada yetimhaneyi de ara. Bianca ailesi gücünü kullanıp bize zulmediyor. Bize dul ve yetime yaşama şansı bırakmıyor. Devam et, zaten rezil olan Yang ailesinin adı değil. Zihya. Benimle eve dön, hatalı olduğumu biliyorum. Bu akşam. Sana kendi ellerimle yemek yapacağım. Hey, önce şu kart hırsızlığı meselesini açıkla, yenge. Ben böyle mi yapıyorum? Evet, aynen böyle. Kart hırsızlığı falan yok, o kartı sana ben verdim. Yeni yengene hediye al diye. Sen daha ilk iş beni dövdün, çocuğunun babasının. Kartını çaldığımı söyledin. Bu yaptığın için benden özür dileyecek misin? Bunu Chengyu kendi ağzıyla söyledi. Bize, bana ve oğluma bakacağını söyledi. Guang Guang'ın öz oğlu olduğunu söyledi. Seni kadın. Adam o kadar yoruluyor. Sen hala dışarıda onun parasını saçıyorsun. Dayak yemen bile az. Tokatla şunu. Benim dövdüğüm sensin. Ve Chengyu'nun. Resmi nikahlı karısı benim. Sen ne hakla onun kartını taşıyorsun? Ne hakla evin maliyesini elinde tutuyorsun? Ne hakla tepeden tırnağa altınlar içinde geziyorsun? Bir torba köpek mamasına bile binlerce lira veriyorsun. Ama bizim anne kız bir aylık geçim paramız. Sadece 100 lira. Çünkü ben ki ailesinin büyük geliniyim. Bu evin hanımıyım. Sizin paranız da benim yönetimimde. O zaman mahkemede görüşürüz. Bırak hukuk karar versin. Of. Chengyu, gördün mü bu kadını? Sana söylemiştim. Böyle fakir ailelerden çıkan kadınlar seninle sadece para için evlenir. Ayda 100 lira veriyorsun. Geçinmeye yetmiyor. Bir de mahkemeye taşıyor. Chengyu. Ya. Demek Wang ailesi fakir ve küçük bir aileymiş. Wang ailesinin kızı her ay sadece 100 lira harçlığa layıkmış. Sana verdiğim kart nerede? Çıkar onu ortaya. Chengyu. Ben böyle narin bir kadınım. Bir çocukla ne kadar zor, değil mi? Sen bana hep bakacağım dedin. Şimdi sözünden mi dönüyorsun? Beni ve çocuğu öldürmek mi istiyorsun? Baba, Guang Guang bir daha oyuncak istemez. Anaokuluna da gitmez, her gün azıcık yemek yer. Baba, bizi bırakma olur mu? Zihya, ne olur, onlara bir lokma ekmek ver. Ama için rahat olsun, ek kart senin elinde. Nasıl harcarsan harca, sana kalmış. Hatanı söyle. Bana değiştiğini göster, lafla olmaz. Kartı çıkar ortaya, yoksa 5 kuruş bile alamazsın. Bundan sonra bu kart sende kalacak, nasıl harcarsan. Sana kalmış. Bir daha harçlık bekleyip o rezil hayatı yaşamayacaksın. Yenge. Sadece bir kart mı yani? Sence Chengyu, şu an Ki ailesinin asıl evladısın. Zihya da senin karın. Bir kartla mı geçiştiriyorsun? Peki sen tam olarak ne demek istiyorsun? Bundan sonra Zihya, Ki ailesinin evin hanımı olarak mali gücü elinde tutacak. Hepsi Ki ailesinden kovulacak. Neden istemeyeyim? Zihya, hadi gidelim. Madem ki ailesi sana kucak açmıyor. Yang ailesine dönüyoruz. Yang ailesinin hanımefendisi olarak. Kabul ediyorum.
Ziya, sana söz veriyorum. Bu kartı Alev. Bunu sana verdiğim söz olarak kabul et. O zaman harca. Madem o verdi. Şu bayan Lin'in üstündekiler en az birkaç milyon eder. Senin üstünde başında ise birkaç bin lira var. Ağzından sevgi söylüyorsun. Yeminler, sözler. Bunu herkes yapar. Ben tek bir şeye inanırım. Para neredeyse sevgi oradadır. Garson. Ondan daha pahalı kıyafetler, çantalar ve takılar. Hepsinden 10'ar tane istiyorum. Hepsinin en pahalısını istiyorum. Yürü. Çok çektin. Kız evlat da olsa insan evladıdır. Evlenince el ilemin malı olmaz. Geçmiş nasıl olursa olsun bundan sonra arkanda yengen var. Teşekkürler yenge. Muyan, bu gelin bizim aileye çok yakıştı. Eşime bir hediye almak istiyorum. Bir önerin var mı? Birkaç gün sonra. Davetli listesinde eşimin adı var. Ne dersin? Eşinin nelerden hoşlandığına bakıp beğendiği şeyi alalım. Olur. Hesabımdan 100 milyon aktar. Ne beğenirse mutlaka ALV'ye. Patron, siz daha birbirinizi görmediniz bile. Bir 100 milyon gerçekten az. O zaman 300 milyon olsun. 300 milyon ha? Başka sorun var mı? Patronun bir kadına hediye alması. Parayla mı ölçülür? Niyet önemli. Peki. Daha dün bana demedin mi? Rol yapmaya devam edeceğim diye. Yoksa patronum. O acımasız. Asla tereddüt etmeyen. Asla aşık olmayan Liang Muyan. Tam bir aşk manyağı mı? Bu yanlışlıkla kurulan evlilik belki de o kadar kötü değildir. Galiba gerçekten böyle nazik ve iyi kalpli, becerikli ve güçlü bir eşe ihtiyacım var. Üstelik bu kadar güzelken. Yutang, Ai. Böyle giyinince gerçekten harika görünüyorsun. Hey, nereye gidiyorsun? Müzayedeye gidiyorum. İşim bitince dönerim. Tamam, git o zaman. Dur, bir saniye bekle. Kart. Yutang, duyduğuma göre bu müzayedede her şey çok pahalıymış. Bu parayı ALV beğendiğin bir şey görürsen ALV. Aynen. Benim güzel kızım, saraya girdikten sonra ben sana bakamam. Al, idare et. Her şey dikkatli ol, tamam mı? Anladım aklımda. Anne kızım mutlaka. Yükselecek. Yutang, ben sadece huzurlu olmanı istiyorum. Anne baba ben sadece gidip bakacağım. Görgümü artıracağım. Bir şey almayı düşünmüyorum. Al hadi. Belki beğendiğin bir şey olur. Ben gerçekten sadece. Yenge. Kartı geri alsan iyi olur. O cüzi harçlığınla. Temizlik görevlisine bahşiş bile veremezsin. Jaikia, öyle deme. Gujiang, Xiulan. Bu sözleri sakın kendinize dert etmeyin. Sonuçta bu müzayede öyle herkesin gidebileceği bir yer değil. Ama eğer gidip ortam görmek isterseniz, üstünüzü değiştirin, sizi de götürelim. Birlikte gidip bir hava alırsınız. Amcacığım, bu kıyafetle pek uygun olmaz gibime geliyor. Kapıda güvenlik var. O halde sizi mutfak malzemesi getiren biri sanıp içeri almayabilirler. Aynen öyle. Amcacığım, yengem, siz evde oturun, daha iyi. O tür yerlere ne diye gideceksiniz? Rezil olursunuz. Yürüyün. Siz de mi müzayedeye gidiyorsunuz? Boş durmaktansa gidip şöyle bir bakalım dedik. Beğendiğimiz bir iki parçayı alırız.
Anne, baba, gidip üstünüzü değiştirin. Ben de sizi gezdireyim, hava alın. Yenge, kusura bakma ama sen çocukluğundan beri köyde büyümüşsün. Müzayede ne demek bilir misin sen? Müzayedenin kapısının ne tarafta olduğunu bilir misin? Burası market sanma. Öyle her isteyen giremez. Kahya Wang. Buyurun, büyük hanım. Yaşlı kumayı ve Şia hanımı odalarına götür. Bugünkü müzayedeye katılmayacaklar. Ne? Song Yutang, ne demek istiyorsun sen? Kuma kumadır, ondan doğan çocuk da sahneye çıkamaz. Aldığı karısı da öyle. Evlat edindiği kız bile sivri dilli, kötü niyetli biri çıktı. Evde asıl hanımefendiye ve beyefendiye karşı saygısızca konuşuyor. Ben de görmezden geliyordum. Ama aile ayıbı dışarı sızmaz. Bugünden itibaren evde oturup düşüneceksin. Yang ailesinin adına. Hiçbir önemli etkinliğe katılmayacaksın. Song Yutang, sen ne hakla? Yutang, bu ne biçim laf? Biz de Viang ailesindeniz. Neden? Resmi davetlere katılamayalım. Ayrıca müzayedeye gitmemize zaten Büyük Bey izin verdi. Seni hava almaya gönderdi, rezil olasın diye değil. Ne o Kuma Hanım Atatürk'üne dönüp diz mi çökmek istiyor? Song Yutang, sen ne hakla benimle? Böyle konuşuyorsun. Büyük Bey seni seviyor diye. İnsanı ezemezsin. Ben asıl varisin karısı ve geleceğin evin hanımı olduğum için. Kahya Wang, bu kadını odasına götür. Dedem sorarsa her şeyi olduğu gibi anlat. Song Yutang, sanma ki Büyük Bey'in aklını çeldin diye her istediğini yapabilirsin. Bu evde söz senin değil. Anne, baba, neden bu kadar erken öldünüz? Elin eline baktım, hep ezildim. Meğer yengem beni böyle ezecekmiş. Ölsem daha iyi. Bıçak nerede? Damarlarımı keseceğim. Kendime zarar vereceğim. Ne bu gürültü? Nihayet geldin. Sana 50 yıl hizmet ettim. Gözüm hiçbir zaman malda mülkte olmadı. Ama bu yaşta küçük bir kızın beni böyle aşağılamasına dayanamam. Viang ailesinde artık bana yer yok. Dede, Yaya çok kötü hissediyor. Yaya nefes alamıyor baba. Beni böyle bırakamazsın. Yıllar önce şeytana uyup çocukları değiştirmeseydik. Gojang'ın iyi kalpliliği ve dürüstlüğüyle. Bu ev huzurlu olurdu, asla böyle. Karma karışık ve kavga dolu olmazdı. Kun ağabey, iyi değil misin yoksa? O zaman hemen git dinlen, müzayedeye gitmiyorum. Hemen mutfağa gidip sana şifalı çorba yapayım. Doktor, gelişi güzel şifalı çorba içemeyeceğimi söyledi. Gujiang ve Xiulan, bana asla ne yemek istediğimi, neyi sevdiğimi sormasalar da, her şeyi hazırlayıp önüme getiriyorlar. Öz evlat olmayınca, gönül birliği de olmuyormuş demek. Kıpırdama. İştahım yok. Gujiang, Xiulan, madem Yutang gitmenizi istiyor, siz de onunla gidin. Dedem her şeyi görüyor. Anne, baba, sizi götürüp birkaç takı ve kıyafet seçeyim. Sizi götürüp dünya görün. Ben gitmesem daha iyi. Ocakta hala çorba kaynıyor. Ha ha ha, doğru doğru, ben de olmaz. Düşünsene müzayede. Zenginlerin ve soyluların yeri. Ben cam ile elması bile ayırt edemem. Gidip seni rezil etmekten korkarım. İşte tam da hiç görmedikleri için çıkıp dünya görmeliler. Madem buraya geldiniz, artık Viang ailesinin hayatına alışmalısınız. Ben varken hiçbir şeyden korkmayın. Tamam, hadi çabuk gidin. Başımı şişirme. Kahya Wang, kapıya iyi bak. Tamam. Kun ağabey, dede. Roger, bugün müzayedede. Gözüne ne kestirdiysen söyle, ağabeyin sana alacak. Ağabey, bu çok pahalıya patlamaz mı? Sen yıllarca Song Yutang'ın yerine Song ailesinin hanımefendilik görevini üstlendin, o kadar eziyet çektin. Sana 2 parça bir şey almakla mı batsın? Peki ablam kızmaz mı? O şu an en zengin ailenin torununun karısı. Ya benden intikam alırsa? Ne yapacağız o zaman? Viang ailesinin dışarıdaki yüzü Wang Yingyu. İçeride ise dedenin sırdaşı Madame Chen. Ve Wang Yingyu'nun karısı. Bu Kayya'nın sözü geçiyor. Şu Yang Wang ailesine gelince, o sonradan görme sürüsünün harçlığı bile yok.
Song Yutang'ı hiç söyleme bile. Vianye, öyle deme. Yutang denen kız. Öz annesinin elinde büyüdüğü için kalbi kararmış olsa da. Netice itibarıyla senin öz kızın. Ben yine de onun iyi olmasını isterim. Evet, ablam ne kadar kötü olursa olsun. O da bizim Song ailesinden. Dışarıda onun hakkında. Asla konuşmam, ailemize leke sürsün istemem. Siz anne kız ne kadar da uyumlusunuz. Song Yutang'ın annesi gibi değil. Bir kadın evinde oturup kocasına ve çocuğuna bakacağına. Dışarıda caka satıyor. Her yerde. Ne kadar becerikli olduğunu, kocasına sıfırdan nasıl destek çıktığını anlatıyor. O hayırsız kız da aynı onun gibi. Öz babası olarak. Beni zerre kadar takmıyor. Şimdi, boş ver o ikisini. Asıl aile biziz. Aynen öyle. Asıl aile biziz. Viang Hanım geldi. En zengin ailenin gösterişi de bambaşkaymış. Arabadaki. Muhtemelen Chen Hanım ve Viang'ın ikinci eşi. Song Yutang sadece yeni gelin. Bu kadar büyük gösteriş mi? Annem haklıymış. Song Yutang. Ne gösterişi yapabilir ki? Genç hanım geldi. Kimi kandırıyor? Bitkisel hayattaki bir adamla evlendi diye. Kendini bir şey mi sanıyor? Ağabey, öyle deme. Köyde büyümüş, sefaletten çıkmış. 5 kuruşa. İhtiyar bekarlara yüz verdiği söylenir. Para için. Bitkisel hayattaki biriyle evlenmesi. Çok normal. O kim ki? Saçmalamayın. Yutang, benim oğlumun nişanı iki ailenin büyükleri tarafından kararlaştırıldı. Oğlum iyiyken, sizin Song ailesi yalvarıcısına. Yapıştı. Gayrimeşru kızınız Song Rui'yi. Ona vermek istediniz. Oğlum düşer düşmez de. Tavır değiştirdiniz. Birden bu iş Yutang'ın nişanıymış gibi. Onu evlendirdiniz. Şimdi Yutang evlendi diye. Herkes ona çamur atmaya çalışıyor. Bu nasıl bir kötülük? Yolda yürürken yıldırım çarpacağından korkmuyor musunuz? Olamaz. Bu Liang Muyan. Bitkisel hayata girdi diye hala onu koruyorsunuz. Yoksa baba, oğlunun hakkını kendisi mi kullanacak da? Babası bile belli olmayan bir çocuk mu? Peydahlayacak? Tabii ki kumadan doğan için teki böyle konuşur. Ağzından hep pislik akıyor. Sen delirdin mi? Ben seninle aynı anneden babadan gelmedim. Senin gözünde sadece o. Hizmetçi kadın anne sayılıyor, değil mi? Onun kucağında büyüyen piç. Benim seviyeme çıkmaya nasıl cüret eder? Sen kim oluyorsun? En zengin aileye gelin gittin diye. Kendini saraylarda büyümüş hanımefendi mi sanıyorsun? Sana şunu söyleyeyim, senin gibi biri. Er ya da geç o konaktan kovulacak. Sürükleyin şunu dışarı, ağzını burnunu dağıtın. Ne yapıyorsun? Abla, ağabeye bunu nasıl yaparsın? Viang ailesinin gelini oldun diye. Biz öz kardeşlerini tanımazlıktan gelsen de. Herkesin önünde böyle vahşet uygulayamazsın. Ağzını kapatın ve dışarı sürükleyin. Song Yutang. Seni hayırsız evlat. Kusura bakmayın millet. Rezil ettik sizi. Bu ikisi benim piç kardeşlerim. Anneleri Sankuma yüzüne bakılmayacak bir hizmetçiydi. Ondan doğan çocuklar da. Elbette görgüden nasibini almamış. Eşimin ailesi Viang, iyiliksever bir ailedir. Bugün burada Viang ailesinin itibarını sorgulamaya cüret ederlerse, yarın sizleri de sorgularlar. Bu yüzden ben, asıl evlat olarak onlara hadlerini bildiriyorum ki bir daha. Kimseyi rahatsız etmesinler. Bugünkü kabalığımız için. Hepinizden özür dilerim. Viang ailesi gerçekten köklü ve asil bir aile. Eskiden beri asil soyevi yönetir. Aileyi korur. Kumadan olanların boş konuşup ortalığı karıştırması elbette cezasız kalmaz. Sonuçta bu da Viang ailesinin gelini. Şu duruşa bak, ne asalet ama. İltifat ediyorsunuz. Ben daha gencim, ilk kez. Böyle bir ortamda bulunuyorum. İleride bir kusurum olursa lütfen beni uyarın. Büyük beyefendinin bizzat onayladığı bu kararlı ve adaletli tavır. İşte gerçek. Evin hanımı duruşu budur. Yutang, biliyorum ki sen hep annenle boşandığım için bana kırgınsın. Ama sen teyzeyle resmi nikahlıyız. Piç kız falan demen çok çirkin. Herkesin içinde böyle olay çıkarmamalısın. Baba, öyle diyorsun da sanki ben haksız yere yaygara koparıyorum. Evdeki piç kardeşler terbiyesizlik edip herkesin önünde ağza alınmayacak laflar ettiler. Benim hakkım yenmiş. Neyse de buradaki misafirlerin hangisi itibarsız bir insan ki? Yarın bir gün bir anlaşmazlık çıkarsa onları da aynı şekilde sorgularsınız.
Rezil olan yine Song ailesinin itibarı olur. Ben asıl hanım olarak onlara terbiye öğretiyorum. Bu gayet doğal bir şey değil mi? Song Yutang, Viang ailesini temsilen katıldı. Yaşlı Viang, bu gelinini onaylamış belli ki. Şu an bunca seçkin aile de onu kabul ediyor. Siz ikiniz, buraya gelin. Arsızlar. Yıllardır işlerimle uğraşmaktan size terbiye veremedim. Bu rezil lafları nereden öğrendiniz? Derhal Song Yutang'dan özür dileyin. Baba, bana vurdun. Önce o başlattı. Özür dile dedim sana. Baba, nasıl yaparsın? Hiç kardeşlerim gönülsüzse zorlamayın. Kahya Wang, dedemi ara. Song müdüre söyle. Kendi piç evlatlarını bile yönetemiyor. Şirket yönetme becerisinden ciddi şüpheliyim. Bundan sonra Song ailesiyle iş yapmayı bir kez daha düşüneceğiz. Diz çök, seni piç. Sana saçmalamayı öğreteceğim. Sen de diz çök ve özür dile. Diz çökmem. Baba, bana düşkün olduğunu biliyorum. Ayrıca Liang ailesine karşı bir sorunun olmadığını da. Ama bu piç kardeşler kayınvalidemle kayınpederime dil uzatıyor. Onlara iftira atmaya çalışıyorlar. Bence bundan sonra görüşmemize gerek yok. Sonra avukatıma sorarım. Bu iş nasıl çözülür bakarız. Diz çök. Umasam, çocuğunu terbiye edemedin. Bir özür borçlu değil misin? Sen benden büyüksün ama en zengin ailenin gelini sıfatını üzerimde baskı kurmak için kullanıyorsun. Diyecek söz bulamıyorum. Baba, kuma lafı bana dokunduruyor. Sen ve kuma. Benimle fazla görüşmeyin artık. Yoksa büyüklere saygısızlık. Suçunu boş yere üstüme yıkarlar. Sen. Özür dile dediyse dileyeceksin. Bu kadar laf kalabalığına ne gerek var? Gelin hanım, çocuğumu terbiye edemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen kim oluyorsun da beni? Baba, görüyorsun işte. Özür dile dediysem dileyeceksin. Daha fazla laflarsan kartını keserim. Özür dilerim. Daha yüksek. Özür dilerim. Daha yüksek. Özür dilerim. Aman, piç ağabey, ne yapıyorsun öyle? Ben asıl hanım olarak cömert davranıp sizinle uğraşmıyorum. Benden değil, kayınvalidemle kayınpederimden özür dileyeceksin. Nedenmiş? Özür dilerim Viang amca. Özür dilerim Viang teyze. Sen de özür dile. Hiç kardeş sonuçta doğrudan iftira atmadı. Onun özür dilemesine gerek yok. Kim iftira attıysa o özür dilesin. Diğerlerinin özür dilemesine gerek yok. Şimdiden kim bağladı? Görünüşe göre bu yaman. Parçası 4 kişilik aile, tahmin ettiğim gibi. Sahte bir tiyatro sahnesi. Son yanlışlarından başka bir şey düşünmüyor. Song Mingze, Sun Meifang'ı. Öz evladı değil sonuçta. San Ming'de Feng ve kızı. Zaten hiçbir zaman iyi insanlar olmadı. Küçük bir oyun oynadı. Aralarına nifak girdi bile. Bundan sonra bu ateşi daha da körükleyeceğim. En iyisi ortalıkta kan dökülsün, o zaman. Keyfime bakarım. Yutang. Dünürler, dünürler. O zaman biz içeri geçelim. Baba, hadi içeri girelim. Babam beni her zaman en çok sever. Bana mutlaka güzel bir parça almalısın. Aman, tamam. Ne istersen onu alacağım sana. Ağabey, ne bekliyorsun? Hadi içeri gir. Song Yutang. Benden intikam almaya kalkma. Hiç ağabeyim ne diyor öyle? Kardeşler arasında küslük olmaz. Sana haddini bildirmem, başımıza bela açma diyeydi. Benim önümde söylüyorsam, yarın başkalarının önünde de söylersin. Birine çatsam, zararı yine tüm Song ailesine dokunur. Mesele kapandı, biz yine bir aileyiz. Haydi, gel de görgünü artır. Buyurun. Siz herhalde Viang ailesinin büyük gelinisiniz. Gelin hanım teşrif etmiş, bugünkü müzayede. Sizinle şeref buldu. Bu babam. Bu da abim. Bizim işimiz otel zinciri. İleride bir fırsat olursa bize yol gösterin. Song Bey, genç Song Bey, hürmetler, hürmetler. Buyurun, içeri buyurun. Baba, ne bekliyorsun? Gel, benimle locaya geç. Tamam. Loca mı var? O locada kimler oturuyor? Sen bir kumasın. Bir de piç kız, oraya sokulmaya nasıl cüret edersin? Duysalar. Song ailesi milletin yüzüne vuruyor sanırlar. İkiniz gidin, salonda oturun. Ağabey. Sen Song ailesinin tek erkek evladısın. Bu koca miras. Bir gün sana kalacak. Locaya geçip görgünü artıracağına. Çevre edineceğine onlarla ne işin var?
İleride iş dünyasında boy göstereceksin. İnsan içine çıkacaksın. Millet seni. Onlarla birlikte görürse küçüğün. Sonra nasıl yüzün tutar da insan içine çıkarsın? Song Yutang, nasıl konuşuyorsun sen? Ben yine de senin büyüğün sayılırım. Hizmetçilikten gelme bir kuma, kendini gerçekten. Düzgün bir büyük sanıyor. Abim, asil soydan gelen bir beyefendi. Senin baştan çıkarmanla kendi seviyesini düşürdü, hiç durumuna düştü. Sen de kendini temiz sanıyorsun. Buyurun, içeri geçelim. Dünürler, önce siz buyurun. Kocacığım. Kusura bakmayın, müzayede kurallarına göre. Ev sahibinin daveti olmadan locaya girilemez. Sizin yeriniz şu tarafta. Çok iyi iş çıkardın. Şirkette senin olduğunu bilmek içimi rahatlatıyor. Bir an önce dön artık. Sosyal işler neyse de, teknik kısımla. Gerçekten başa çıkamıyorum. Ben bitkisel hayattayım. Peki daha ne kadar bitkisel kalmayı düşünüyorsun? Yakında biter. Zhao Chuan şimdiden şoförün. İzni araştırıyor. Büyük Bey son zamanlarda. Song Yutang'ın gazına iyice geldi. Artık o aileye karşı içten içe şüphe duymaya başladı. Elimize koz geçtiği an. Song Yutang'ın gazıyla birleşince. Onları devirmek an meselesi. Yani küçük yenge gerçekten işe yarayacak, öyle mi? Kocasının yolundan gidiyor. Tam bir hayat arkadaşı. Yenge yengedir. Ne küçüğü? Ama küçük yenge bizden 5 yaş küçük. O yüzden küçük yenge işte. Song Yutang. Benim resmi nikahlı karım. Beni kardeşin olarak görüyorsan, o senin yengendir. Küçük yenge falan yok. Ben o zengin çocuklarından değilim. O da benim. Para yedirdiğim metresim değil. Kardeşim. Sen ciddisin. Evet. O çok iyi biri. O zaman iyi sahipcan. Yenge öyle. Akıllı ve güzel bir kadın ki, eminim peşinde çok kişi vardır. Karımın güzel olduğunu ben de biliyorum. Tüh, aşk manyağı. Kes sesini. Müzayede başladı. Değerli misafirler, müzayede şimdi resmen başlıyor. Bu pırlanta broş, Windsor Müzesi'nden geliyor. Açılış fiyatı 2 milyon. Bu çok güzelmiş. 2 milyon 100 bin. Artıran var mı? $2 milyon 100 bin, birinci. Baba, dedemden duydum. Beni o zaman sen göndermiştin. Uyana şifa olsun diye evlendirirken Yang ailesi. 30 milyon başlık parası vermiş. Eğer kazandığın parayı bana harcamayacaksan. O zaman işbirliği konusu. 2 milyon 100 bin, ikinci. Kızım, hemen dedeni arıyorum. Ona böbreğimi verdim, kesin beni dinler. Senin huyun çok aceleci. İstediğin şeyi. Baban ne zaman esirgedi? Yine de en çok babam sever beni. Öyleyse buyur. 2 milyon 100 bin, üçüncü. 3 milyon. En çok babam sever beni. Öyleyse buyur. Al onu. Bu yenge sevmiyor bile. Neden alıyorsun? Yengen Song ailesine tuzak kuruyor. Babasının fiyatını yükseltiyorum. Tamam. 3 milyon. Deli misin? 2 milyon zaten tavan. Daha fazla verirsen zarar ederiz. Bırak. Babanın huyunu bilmiyor musun? Seni kesin azarlar. Ayrıca bende o kadar para yok. Açığını kapatamam. 350 bin. Baba. Karşıdaki kesin tekrar fiyat artıracak, 400'e çıkınca. Song Yutang'a değmeyeceğini söylerim. Bir sonrakine bakarız. 350 bin, birinci. 350 bin, ikinci. Artıran var mı?
350 bin, üçüncü. Ona 50 binlik pay bırakmıştım. Hiç atlamadı. Yoksa bana mı yardım ediyor? Karşıdaki kim? Ah genç hanım, içeride genç bir teknoloji zengini var. Adı Hank Wing. Yurt dışında servet yapmış, gücü de yerinde. Localarda oturan kişinin soyadı Gu. Ah Xiulan, fark ettin mi? Karşı locadaki ses çok tanıdık geliyor. Evet öyle. Bu sesi uzun zamandır duymuyordum. Ama çok tanıdık geliyor. Soyadı Gu. Ah, Tamam, sen çıkabilirsin. Şu Song Yutang denen tatlı şey. Annesi gibi sadece bir şeyleri kapmayı bilir. Beni yeterince sevmeseydiniz o nasıl başarabilirdi? Beni en çok senin sevdiğini biliyordum. Ha bu arada baba, az önce müzayede listesine baktım. Bir kol saati var. Abiye çok yakışır. Ona da bir tane alsana. Yutang, biliyorsun. Benim de maddi durumum pek iyi değil. Babacığım, hiç ağabey her ne kadar kendini rezil edip o kadını anne beğense de. Yine de Song ailesinin tek erkek evladı. Ve Song ailesinin tek varisi. Onun itibarı. Bizim Song ailesinin itibarıdır. Kaldı ki dışarıya karşı. Hala genç Song müdür. Bir statü sembolü olmazsa millet. Song ailesi iflas etti sanır. Dedenin ara, anlaşmayı iptal etsin. Peki. Satıyorum. Değerli misafirler, şimdi sırada bu müzayedemizin en önemli parçalarından biri var. Lütfen dikkatle bakın. Açılış fiyatı. Baba, biraz para ver. Ne kadar? 200 bin. Ben hemen muhasebeye söyleyeyim, sana 2 milyon göndersin. Defol, işe yaramaz. 200 milyon. Tahsilat, 20 milyon. Alo baba, ilk kez müzayedeye gidiyormuşsun. Ne hoşuna giderse al biraz. Ama siz karı koca. Ve Yutang o işlerden hiç anlamazsınız. Öylesine takılın işte. Ah, sağ ol baba. Yutang. Kartına 200 milyon yolladım. Yanında taşıdığın kart bu. Neye gönlün varsa onu ALV. Dünürler. Bu kadar para da ne böyle? Ona çatır çatır harcasın diye verdik. Ah, böyle iyi bir gelin tabii ki el üstünde tutulur. Ayrıca Yutang akıllıdır. Hesabını kitabını da bilir. Bu evin parasını ona emanet etsem hiç tereddüt etmem. Ah, öyleyse şöyle yapalım. Bizim ailenin bütün parasını Yutang yönetsin. Ah, evet ya. Bunu nasıl düşünemedim? Yutang ikimizden de iyi hesap yapar. Anne, baba, güveninizi asla boşa çıkarmayacağım. Viang ailesinin mal varlığını en iyi şekilde yöneteceğim. Dünürler, Yutang müzayedeye ilk kez geliyor. Biz 200 milyon çıkardık. Sen de baba olarak. Ne kadar para çıkarmayı düşünüyorsun? Ben... Ben bir tuvalete gideyim, dünürcüğüm. Yakışıklı, ona çok yakışır. 100 milyon, 100 milyon, birinci kez. 160 milyon, 160 milyon, birinci kez. 180 milyon, 200 milyon, 200 milyon, birinci kez. 220 milyon. 220 milyon, birinci kez. 280 milyon,
280 milyon, birinci kez. Arttıran var mı? 280 milyon, üçüncü kez. Satıldı. Bu locada oturan da kim ki? Bu kadar güçlü olacak ne var elinde? Nasıl oluyor da Viang ailesinin locasındakinden bile daha güçlü görünüyor? Karşıdaki şu Baygu, karısını gerçekten çok seviyormuş. Bu kadar pahalı bir kolyeye kıyabiliyor. Yazık benim kocam. Hala yatakta, gözünü açamıyor. Hangi şanslı küçük sürtük bu kadar iyi kadermiş? Bir erkeğe bu kadar para harcatabiliyor. Saçmalama. O kolyeyi alabilen insanı karşımıza alamayız. Şu Song Yutang denen sürtük. Viang ailesine gelin geldi diye kendini bir şey mi sanıyor? Elinde sadece cep harçlığı var. Asıl iyi şeyler. Hep büyüklerin elinde. Değerli misafirler, şimdi sizlere bu müzayedemizin en değerli parçasını sunuyoruz. Buyurun bakın. Bu da ne böyle? Başyapıt dedikleri bu mu? Eski bir el yazması gibi duruyor. Ama başyapıt olacak kadar da değil gibi. Değerli misafirler, bu Ming Hanedanlığından kalma bir mektup defteridir. Bu defterin sahibi ise Ming Hanedanlığı Mutfak Dairesi'nin baş sorumlusu He Shuangxi'dir. Xiaoji Zizi. Yutang, tanıyor musun? Hanımım, bu yengeçli börek. Lütfen tadın. Yüzüne ne oldu? Önemli değil. Öfkelerini benden çıkardılar. Ancak ondan sonra küçük ocağı kullanmama izin verdiler. Yemek yemesem de olur Xiaojizi. Ama hanımım, zaten yemek yapmayı seviyorum. Üstelik, Hayatımı sana borçluyum. Sen olmasaydın, bugün kepçeyi bile elime alamazdım. Hanımım, için rahat olsun. Bundan sonra ben varken, sana her gün değişik lezzetler yapacağım. İkimiz de iyi yaşayacağız. Yükselip adımızı duyuracağız. Ben bu işi başarınca, sana başkentte. en büyük lokantayı açacağım. Sonra da 4 bir yana yiyeceğiz. Hiç kitap okuyup araştırmadım. Heme. Bu adamı duymuştum. Hem mutfağının atası. Wing Hanedanlığının aşçıbaşısı. Gerçekten böyle biri varmış demek. Ben, He ailesi uydurdu sanıyordum. Devir değişti. Bu yemek kitabı çoktan kaybolmuştu. Bugün yeniden ortaya çıktı. Yani bu kitap, sadece 1000 yıllık bir kültür. Hazinesi değil, aynı zamanda yemek kültürünün yaşayan fosili. Bu, aşçıbaşı He Suangi'nin uzmanlara göre eşsiz son eserdir. Bu eserin başlangıç fiyatı 100 milyon yuan. Her artırım, 10 milyon yuandan az olamaz. Artırmaya başlıyoruz. 200 milyon. 200 milyon, birinci. Günümüzde insanlar gerçekten çok zengin. He ailesinden biri. Hangi He ailesi? He bu, hareketlerinde aşk yazıyor. O yıllarda. He Suangi yaşlılığında saraydan ayrıldıktan sonra bir lokanta açmış. İmparator Wing Muzong bizzat tatlıyla. Ona deniz sakin, nehir berrak yazılı tabelayı hediye etmiş. Sonra 3 çırak yetiştirmiş, hepsi onun soyadını almış. He mutfağı, işte o çırakların bir kolunun torunlarıdır. Demek atalarının yadigarı ortaya çıktı. Bu yüzden bu kadar para döküyor. Hey, yanlış hatırlamıyorsam babanda. Şu He aşçılık geleneğinin varisi olduğunu söylemişti. He aşçılık okulunun varisi. 300 milyon. Bu da kim? Aklını mı kaçırdı? Herkes kendi atalarının yadigarına bakıyor. O neden karışıyor? Galiba bu benim karım. Bu tarafta teklif 300 milyon. 300 milyon, birinci kez. Kızım. Bizim o kadar paramız yok. Şu an her gün yemek yapmanızın sebebi ne? Tabii ki yemek için. Koca bir aileyiz. Bir şekilde karnımızı doyurmamız lazım. Tabii bu aynı zamanda benim bir hobim. 13'ümde çıraktım, hep yemek yaptım. Bir gün yapmasam, içim rahat etmiyor. Peki siz aşçılığı nerede öğrendiniz? Tesadüfe bakın, tam da bu He aşçılık okulunun. Bizim oradaki bir zincir restoranında. Siz gerçekten He ekolünün varisi misiniz? Ben de bilmiyorum öyle miyim diye. Ama aşçılığı öğrenirken, ustaların anlattığı hikayelerden ibaretti hep. Bana kalırsa. Söylenenler yalan değil. Xiaoji'nin aşçılığının en büyük özelliği. Her yemeği yapabilmesi. Ayrıca babamın yaptığı her yemek. Benim en sevdiğim yemektir. Babam He ekolünün varisi ise, o zaman her şey yerine oturuyor. Madem sen öyle düşünüyorsun, doğrudur. O zaman bundan sonra her gün ne yemek istersen bana yapar mısınız?
Tabii ki. Sen bizim aileye gelin geldin, artık benim kızımsın. Sana altın gümüş veremem ama bir lokma yemek. Mi vereceğim? Ne yemek istersen babana söyle. Baban sana yapar. Doğru, o ıstakozu, mermer bifteği yetiştiremem. Ama arka bahçede sana birkaç besili tavuk ve ördek beslerim. O da olur. Birkaç dönümde organik sebze ekerim. Babana her şeyi yaptırırsın. Biz sıradan insanız. Günde 3 öğün yemek meselesi işte, değil mi? 310 milyon. 310 milyon, birinci kez. Arttıran var mı? 400 milyon. Bu taraftan 400 milyon teklif geldi. Bu da kim? Viang ailesi. Üstelik o, Viang ailesine yeni gelen büyük torunun eşi. Zengin aile işte. Bir ağızdan 90 milyon çıktı. Bu açık artırma mı, para yakma mı? 400 milyon, birinci kez. Vay canına. Karın çıldırmış. Anlaşılan bu el yazması. Onun için çok önemli. Ne kadar önemli olursa olsun, 400 milyon bu be kardeşim. Koca bir bina alınır bu paraya. Kültürel miras paha biçilemez. Ayrıca benim bu parayı ödeyecek gücüm yok mu? 500 milyon. 500 milyon, 1. 600 milyon. 600 milyon, 1. 700 milyon, 1. Açık artırmayı sürdürüyor. Açık artırmayı sürdürüyor. Açık artırmayı sürdürüyor. Bu kadın çıldırmış olmalı. Yuncheng de böyle. Biri mi varmış? Viang ailesinin yeni gelini. Song Yutang. Hanım, bu açık artırmayı sürdürmek ne demek? Karşı taraf ne kadar öderse ödesin, sonuna kadar devam etmek demek. Ah, hanımım. Bunu beyefendiye nasıl açıklayacağız? Üstelik karşı taraf bizimle ölümüne kapışırsa. Merak etme. Bu parayı ödemeye cesaret ettiysem bir bildiğim vardır. Karşı taraf şu an muhtemelen geçmişimi araştırıyordur. Wang amca sen halledersin. Kimliğimi ve geçmişimi dışarı sızdır. Kızım, bu işi fazla abartmadık mı? Baba merak etme. Çok yakında paramız olacak. Sen de çok yakında. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olacaksın. Ben. Zhao Chuan, benim için bir kontrol et. Elimdeki nakit ne kadar kaldı? Dur, sen çıldırdın mı? Gerçekten bu kadınla. Oynamaya devam mı edeceksin? Karım ne yaptığını bilir. Durduk yere. Böyle bir şey yapmaz. İçinde bir hesap vardır mutlaka. Oğlum, sen yine de para mı topluyorsun? Arkasını toplayamayacaksam böyle bir adamın. Bana ne faydası var? Senin bu aşk manyaklığın iflah olmaz artık. Yutang aşçı değil ki. Yemek tarifini ne yapacak? Babam için hazırlamıştır bence. Baban mı? Az önce sen sormadın mı bana? Sana söylemedim mi? Babam He ailesinin mirasçısı. Babam eve geri getirilmeden önce lokantasını açmıştı. İşleri fena değildi. Eli de iyiydi ama gece gündüz çalışmak çok yoruyordu. Sonra böbrek nakli olunca vücudu eskisi gibi değil artık. Yutang bu kadar düşünmüşken oğlu olarak. Ben nasıl elimi kolumu bağlayıp oturayım? Anlaşılan yengem gerçekten iyi bir kadın. Görgülü, erdemli, tam bir hanımefendi. Tamam, aynen öyle. 1 milyar, bir kez. Arttıran var mı? Başkan, Viang ailesinin locası. Viang Holding'in yeme içmeyle hiçbir işi yok. Yemek tarifini ne yapacaklar? En zengin ailenin büyük oğlu aşçıymış diye duydum. Öyle mi? Hangi marka? Piyasa değeri ne kadar? Genç Viang, gençliğinde şantiyenin yanında bir baraka kurmuş. Kişi başı 10 lira. Sonra biraz para biriktirip Eskişehir'de 100 metrekarelik eski Viang Sichuan lokantasını açmış. Kişi başı 30 lira. Yuncheng'de Viang ailesiyle ipleri koparmanın anlamı yok. Madem karşı taraf aşçıymış. Şimdilik bırakalım. Açık artırma bitsin, sonra konuşuruz. 1 milyar, 2 kez. Arttıran var mı? 1 milyar, 3 kez. Satıldı. Tangım. Eve dönünce, ihtiyar sinirlenirse. Benim zorladığımı söyle, tamam mı? Ben de He mutfağının mirasçısıyım. O el yazmasını ben istedim.
Onun öz oğluyum. Üstelik ona böbreğimi verdim. En fazla 2 laf eder. Aynen öyle. Evet, para biraz fazla tuttu. Ama ihtiyar şu an sapasağlam ayakta. Hep babanın sayesinde. Kızsa da. Babanı ortadan kaldıracak hali yok ya. Anne, baba, içiniz rahat olsun. Ne yaptığımı biliyorum. Fener yakmak mı? Sana bu yetkiyi kim verdi? 10 milyar verip köyüne bir el yazması almak da ne demek? Bak söylüyorum. Viang ailesi bu işe 5 kuruş karışmaz. Madem feneri yakacak kadar cesurdun. Parasını da kendin bulacaksın. Dede, bu müzayede onların gözünde. Ben en zengin ailenin geliniyim. Bugün o feneri yakan Song Yutang değil. En zengin ailenin gelini. Bu hesabı ödemek istemiyorsan ödeme. Ben rezil olmaya alışığımda asıl merak ettiğim. Senin yüzün kaldırır mı? Baba, benim hayatım boyunca tek tutkum var. Yemek yapmak. Şimdi böbreğim de gitti. Restoranda açamam. Sadece bir yemek kitabı alıp incelemek istedim. Eğer gerçekten almayacaksan, böbreğimi geri ver, ben de döneyim. Restoran açıp evimi geçindireyim. Bizi gerçekten yüzüstü bırakmaz değil mi? Bırakmaz. Kahya Wang, sana onlara göz kulak ol dedim. Ne yaptın sen? Tamam, açıklama yapma. Onlara kalan ödemeyi Viang ailesinin karşılayacağını söyle. Beyefendi, kalanı Viang ailesi ödeyecek dedi. Dünüler, Song Yutang. Daha 3 ay önce Rumrun'da balık temizliyordu. Sırtına düzgün bir kıyafet bile geçirmemişken şimdi Viang ailesinde. Fırtına estiriyor. Önceden bilseydim, ona karşı tavrımı daha iyi tutardım. Ama bugün Song Yutang bu kadar istekli davranıyorsa bu iyi niyet göstergesi değil mi? Bu fırsatı yakalayıp arayı düzeltirsek. Çıkar sağlamakta zorlanmayız. Yutang, işlemler tamam. İşlemler tamam. Bu senin elmas broşun. Gel, annen takayım. Şu. Bu saat. Sağ ol. Abim de çok şık duruyor. Kızım. Baba, bugün broş için teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Yeter ki sen ben. Baba, açık artırmaya bana bir şey alacağını söylememiş miydin? Sonuçta bana hiçbir şey almadın. Ona broş aldın. Ne bağırıyorsun? Song Yutang senin. Öz ablan değil mi? Ona bir şey alınca ne olmuş? O ne biçim abla? İnsan evladı değil. Olsa olsa dışarıdan bir piç. Zaten çoktan kapı dışarı edildi. Benim paramı harcamaya ne hakkı var? Song Roje. Konuşmalarına dikkat et. Baba oğul bugün neyin peşindesiniz? İkiniz de onun tarafını tutuyorsunuz. Size ne yedirdi? Ne içirdi bu kız? Aklınızı mı çeldi? Kim oluyor o? Ben istemedikten sonra Liang Muyan gibi bitkisel hayattaki biri. Onun gibi bir köylü çoktan gecekondu mahallesinde çürümüştü. Sen ne diyorsun be? Yutang ile Viang Bey'in nişanı. Babaannemin kararı. Sana ne oluyor? Baba bana vurdu. İyi yapmış. Bir daha saçmalarsan ben de vururum. Siz bunu ödeyeceksiniz. Yutang. Kardeşin küçük, bir şey bilmiyor. Evde ona bağırman, vurman, ezmen. Biz anne kız sineye çektik. Ama bu kadar insanın önünde bari. Babana bir saygın olsun. Biliyorum, benim konumum böyle ortamlara uygun değil. Ama bu ailede emeğim var, çilem var. Ne olursa olsun, bu kadar insanın önünde olmaz ki. Geri çekilip saldırıyor. Bu numarayı çok gördüm. Ama böylesini, suçlamayı dilinden düşürmeyip bir de zayıf rolü oynamak. Üstelik bu kadar yapmacık olanı gerçekten az bulunur. Senin bu seviyenle bizi maşa yapmaya mı çalışıyorsun? Utanmıyor musun? Bak işte, kuma olarak gelmiş. Gerçek bir evin hanımı, görgülü bir kadın. Böyle mi davranır? Bilmiyor musunuz? Sadece kuma değil. Önceden masaj salonunda ayak yıkıyormuş. Vay be, bu kadar da utanmazlık olmaz. Mingze, annen için bir şey söylesene. Kim gelmiş bakayım? Sen Song Mingze değil misin?
Oğlumun arkadaşının arkadaşı. Oğlum gece kulübünde yarışıyorsa senin gibi. Biriyle takılıyor. Vay be, demek o yüzden. Benim küçük oğlum fırsat buldukça sizin eve koşuyor. Eve gidince ona söyleyeceğim. Böyle ayak yıkayan bir hizmetçiden doğma. Piçten uzak dursun. Mingze. San teyze, ben babamın resmi nikahlı eşinden olan Özoğlu'yum. Sizinle pek bir yakınlığımız yok. O yüzden babamla evliliğinize karışmam. Hah, duydunuz mu? Adamın öz oğlu bile onu anne olarak kabul etmiyor. Hanımlar, az önceki olay keyfinizi kaçırmıştır. Özür dilerim. Abi konuyu açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Abim de ben de babamın resmi nikahlı eşinden doğan çocuklarıyız. Sadece abim görgülü biri, San teyzeye hep saygı gösterir. O yüzden dışarıdan bakanlar aralarındaki samimiyeti yanlış anlıyor. Song Hanım, biliyoruz. Geçen kokteylde bu ikisine denk geldik. Anne diye sesleniyordu. Öz annesi sandık, meğer kuma yeni eş olmuş. Onu 9 ay karnında taşıyan anneyi tanımıyor da kumayı anne belledi. Annesini inkar edip kumayı baş tacı eden biri hiç utanmıyor mu? Ben önden gideyim. Ama, Yutang, baban önden çıkıyor. Bir dahaki sefere seni bizzat ağırlarım. Şahya Wang. Buyurun hanımefendi. Yay. Ayrıca koca Song ailesinin büyük oğlunun. Aslında bir hizmetçiden doğduğunu da. Bu iki haberi. Mutlaka onun çevresine yay. Özellikle de ezeli rakiplerinin kulağına gitsin. Emredersiniz. Ayrıca Song Mingze'ye söyle. San Mi Fefeng hamileymiş. Tamam. Rica etsem bekler misiniz? Bir saniye. Gelininin başı biraz dertte gibi. Merhaba küçük hanım. Affedersiniz beyefendi, siz kimsiniz? Naçizane Hebingzeng. He ailesi saray mutfağının 13. kuşak temsilcisiyim. Rahat olun lütfen. Özellikle Şef Liang'ı görmeye geldim. O benim. Şef Liang'ın lokantacılık hikayelerini uzun zamandır dinliyorum. Bugün gördüm ki gerçekten de sektörün yükselen yıldızısınız. Acaba benim çırağım olup He ailesi saray mutfağını sürdürmek ister misiniz? Yaşlı bey, çok iyi hesap yapıyorsunuz. Hanımefendi, bununla ne demek istiyorsunuz? Babam size hoca olarak bağlanırsa 1 milyar sizin cebinize girer. El yazmaları bir yana. En zengin ailenin büyük oğlunun ustası olmanın. Bedavaya gelen faydaları saymakla bitmez. Havadan öğrenci deyip bedavaya nam ve kar. Hesabınız gerçekten fazla ince. Aman hanımefendi, abartıyorsunuz. Baş aşçı Yang Xuan. Henüz He ailesinin varisi değil, el yazmaları eline geçse bile işe yaramaz. Ama benim çırağım olursa, artık bizden biri olur. Sizce ona bilgilerimi saklar mıyım? Babamın He saray mutfağının asil varisi olmadığını kim söyledi? Ne demek bu? Babam Yang Fujian. Yalnızca He saray mutfağının asil varisi değil. Üstelik 2. kuşaktan doğrudan eğitim almıştır. 2. kuşaktan doğrudan eğitim mi? Aynen öyle. He Shuangxi'nin bizzat yetiştirdiği. Hanımefendi, şaka yapıyor olmalısınız. Benim He ailesinin atası He Shuangyi. 1000 yıldan fazla bir süre önce vefat etti. Nasıl doğrudan eğitim vermiş olabilir? Ben öyle diyorsam öyledir. Neye dayanarak? Yaptığı her yemeğin benim sevdiğim yemekler olmasına dayanarak. Hanımefendi, bu saçmalamak oluyor. Başkan He, sizin ailenizin atası size hiç neden yemek yaptığını söylemedi mi? Elbette ki dünyanın en iyi yemeklerini araştırmak için. Atalarımdan kalan mutfak sanatını yaşatmak için. Benim keyifle yemem için. Hanımefendi, kabul etmiyorsanız etmeyin ama başkanımız 80 yaşını aşmış biri. Onunla alay etmenize gerek yok. Alay etmiyorum. Damak tadıma uygun olduğu sürece ve beni mutlu ettiği sürece işte gerçek He aile mutfağı budur. Hanımefendi, onu çırak almamanızı anlayabiliyorum. Ama He ailemizin atasıyla dalga geçemezsiniz.
İnanmıyorsanız gidip aşağıda Şuangi'ye sorun. Song Yutang, fazla ileri gidiyorsun. Kabul ediyorum. Viang ailenizin şehirde bir nüfuzu var ama biz He ailesi de. Az değiliz. Sebepsiz yere atamızın mirasını aldınız, geri vermediniz. Neyse. Şimdi de böyle aşağılıyorsunuz. Beni. Hebing zengi yumuşak lokma mı sandınız? Ne demek aldınız? Bu şeyler gerçek altın ve gümüşle satın alındı. Senin mantığına göre açık artırmada fiyat veren herkes her şeyin sahibi mi oluyor? Sen de kimsin? Kim olduğumu bilmene gerek yok. Soyadımın Gu olduğunu bil yeter. Localarda oturan kişinin soyadı Gu. O mu? Bu, benimle Şef Viang arasındaki bir mesele. Sizin Gu ailenizle bir ilgisi yok. Bugün karışıyorum işte. Ne yapacaksın? Sen, Burada onca insan var. Bu el yazmasını Viang ailesi aldı. İsterse götürüp çöpe atsın. Seni hiç ilgilendirmez. pekala, dediğin doğru olabilir. Ama şimdi para verip satın almak istiyorum. Bu da mı yanlış? 1 trilyon. Bu bey, şaka yapıyorsunuz. Sayın He, babam da bir aşçı. Bu el yazmasını aldım. Özel bir amacı var. Ayrıca kültürel miras. Ve manevi değeri paha biçilemez. İyi niyetinizi boşa çıkarmak zorundayım. Hala gitmiyor musun? Teşekkürler, Gu bey. Hanım. Sence de biraz tanıdık gelmiyor mu? Evet, bir yerden tanıyormuşum gibi. Üstelik, sesi de tanıdık. Song Hanım, işim var. Ben kalkayım. Olmaz. Baktıkça daha da tanıdık geliyor. Gujiang, git bir bak. Merhaba. Yanlış görmüş olmalıyım. Neyse. Muyan nasıl birdenbire ayağa kalkıp yürür hale gelsin ki? Tamam, geliyorum. Büyükanne, amca, yenge, kardeşler, iyi akşamlar. Diz çök. Ne suç işledim ki? Neden diz çökeyim? Baba, kızım genç, acemi. Hepsi benim suçum. Baba, ne yaptığımı biliyorum. Yutang, müzayedede olanları. Hepimiz duyduk. Dışarıda burnundan kıl aldırmıyorsun. İnsanlar Viang ailesi hakkında konuşuyor. Yine akıllanmamışsın. Sen bir dansöz kumasın. Kim o biz? Song Yutang, çıldırdın mı sen? Sana o feneri yakma cesaretini kim verdi? İnatçı biri çıksaydı. Viang ailesini batırmak mı istiyorsun? Üstelik hatanı kabul etmek yerine anneme vurmaya cüret ediyorsun. Canım istedi, yaktım. Senin gibi bir piçten hesap mı soracağım? Ayrıca, kendi evimde bir yabancıya vurmak benim hakkım. Yine de müzayedede fener yakamazsın. Ben genç bir gelinim. Erdemli ve ahlaklı. Geleneksel bir kadınım. Evin reisi görevini yapmasaydı. Bir baba görevini yapmasaydı, müzayedede ben mi? Ortaya çıkardım. Seni ben mi gönderdim? Bir de suçu başkasına atıyorsun. Dede, size tek bir soru soracağım. Küçüklükten bugüne. Hiç amcaya ne kadar para harcadınız? Babama. Ne kadar harcadınız? Bu. Konuyu değiştirme. Siz hesaplamıyorsanız. O zaman ben hesaplıyım. Küçüklüğünden beri hiç amcam en pahalı özel anaokuluna gitti. Her şeyi öğrendi, sonra da yurt dışına okumaya gönderildi. Villada yaşadı, lüks arabalara bindi. Hepsi Viang ailesinin parası. Ne olmuş yani? Her aile çocuğunu böyle yetiştirmez mi? Böyle büyütmez mi? Peki ya babam? O hiç çocuk olmadı mı? Daha küçücükken yetimhanenin kapısına bırakılmış. İlkokul 2. sınıfta okulu bırakmış. 10 yaşlarında bir çocuk. Çöp toplayıp gündelik işlerde çalışmış, karnını zor doyurmuş. Zor bela bir lokantada usta bulup mutfak öğrenmeye başlamış. Yıllarca emrinde köle gibi çalışmış. Ancak ondan sonra ocağa çıkıp yemek yapma hakkı kazanmış. Hiç amcan milyarlık düğün yaptı, döner dönmez holding patronu oldu. Ya babam? Annemle evlenirken doğru düzgün yeni bir kıyafeti bile yoktu. Onlar dönmeden önce piç amcanın bir günlük masrafı annemle babamın bir yıllık gelirine denkti. Yeter, kes artık. Yani Gujiang bana kızgın. Öyle mi?
Hepsi benim suçum. Seni o kadar çok seviyordum ki. Seninle birlikte olamadım. Ben de acıya katlanıp kendi öz oğlumu benim yerime, senin yanına verdim. Tamam, yeter. Biliyordum, pişman oldun. Gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Olmaz mı? Sen gitmek istiyorsan seni asla tutmam. Anne. İyi misin anne? Hiç amca ve yenge, merak etmeyin. Bir iğne alıp 2 kez batıracağım. Çin tıbbı işte. Ben yapayım, ben yapayım. İğnem var, iğnem var. Elim çok hassastır. Batırır batırmaz hemen ayılır. Moruk. Kuma Hanım'ın o hallerini gördün mü? Karşı sokaktaki masaj salonundaki kızlara çok benziyordu. Güzel güzel ama yaşı biraz geçkin. Biraz tuhaf değil miydi? Saçmalama. Konuyu değiştirme, Fener meselesinden bahsediyoruz. Eşyaları içeri getir. Hiç amca 50 yıldır etin tadına bakıyor. Artık babam da onun yiyemediği artıklardan tatmalı. Babam bin bir zorlukla aşçılık öğrendi. Sonra dedeme böbreğini verdiği için şimdi o küçük lokantayı bile işletemiyor. Ben bu aşçılık ustası tariflerini aldım. Ona saray aşçısı mirasçısı unvanını kazandırdım. Sırf bir gün bizi kapı dışarı edersen diye. Dışarıda kalırsak babam yine eski mesleğine dönsün. Ve hepimizi geçindirsin diye. Sence bu aşırı mı? Kabul etmiyorum. Sen ne kadar eğitim parası harcadın, şirkette ne kadar hata yapa. Bugünlere geldin. Bu Fener parası da babamın eğitim masrafı sayılsın. Bunu da mı çok görüyorsun? Madem yaptı, yaptı. Bu para aile eğitim fonundan çıksın. Gokanga, eğitim tazminatı olarak verilsin. Bundan sonra başka bir şey yaparsa. Olsun baba. Ağabeyim ilkokulu bile bitiremedi. Ne yapabilir ki? Bingyu, sen 50 yıldır et yiyorsun. Kardeşine de senin yiyemediğin artıklardan. Tattırmayacak mısın? Toplantı bitmiştir. Hepsi bu kadar mı? Daha ne yapmamı istiyorsun? Büyük baba. Kabul ediyorum. Kendi başıma gökyüzü feneri yakma kararı almam yanlıştı. Ama neden yaktığımı bana sormadınız bile. Song Yutang, bunadın mı sen? Amcaya bir güvence verilmesi gerektiğini söyleyen sen değil miydin? Benim param olmadığı için bu para aile bütçesinden çıkacaktı. Paran yoksa ne diye fener yakıyorsun? Aklını mı kaçırdın? İyi soru. Peki ben neden parasız kaldım? Lafı dolandırma. Bu sorunun cevabını İkinci yengeme sormak lazım. Hocam Uyan, iş görüşmesine giderken trafik kazası geçirdi. İş kanununa göre bu bir iş kazası sayılır. Sayılmasa bile Liang ailesinin sağlık fonu olması gerekmiyor mu? Ama neden kocam yoğun bakımda yatarken? Ölüm kalım savaşı verirken en zor zamanımızda hesaptan para çıkmadı. Sonunda kayınvalidem kendi ailesinin parasını avans olarak ödemek zorunda kaldı. Kayınvalidem sizinle konuştu. Sizin cevabınız şuydu. Hesapta bir sorun oldu, para çekilemiyor. Ama avans ödenen para geri verilecek. Sadece onay süreci gerekiyor. Koca yarım yıl geçti. Onay süreci ne durumda? Yutang, biliyorum köyde. Yokluk içinde büyümüşsün ama bu her cümlenin başında sonunda. Para demen anlamına gelmez. Bilmeyen de seni ailemize. Para ve lüks için gelin geldin sanır. Kayınpederimin bir böbreği alındı. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda. Eve ekmek getirecek durumu yok. Kayınvalidem de sürekli ona bakmak zorunda. Dolayısıyla aile bütçesine katkı sağlayamıyor. Hocam Uyan ise Liang ailesi için canını dişine taktı. Şu an ölüm kalım savaşı veriyor. Eğer yengem mutlaka bizim hakkımızda konuşacaksa konuşsun. Ama biz bu ailecek. Yaşlı, hasta, sakat, kadın ve çocuk gerçekten çaresiz kaldık. Yengemden ricam, lütuf gösterip bize bir çıkış yolu göstermesidir. Song Yutang, Oyan dedeme bir böbrek verdi diye. Ne olmuş yani?
Bütün dünyayı. Sanki size borçluymuş gibi gösterme. Yutang, eskiler ne der bilir misin? İyilik yap, karşılık bekleme. Kaldı ki ağabeyin kendi öz babasına böbrek verdi. Bunu sürekli diline dolamak, iyiliği koz olarak kullanmaktır. Nankörlükten başka bir şey değil. Sen, Hiç amca, siz her ne kadar sadece bir piç olsanız da. Yang ailesinin size harcadığı onca para. Göbeğin karnına mı gitti? Sizden adam olmaz. İt soyu ittir, huylu huyundan vazgeçmez. Ama vefa bilmek, insan olmanın en temel ahlak ve namus borcudur. Yang ailesi hayırsever bir ailedir. Hiç alakasız birine bile el uzatır. Kaldı ki iyilik edene. Büyük gelin konuşuyor, oturmakta ne oluyor? Kalk ayağa. Neden tam 6 aydır avans edilen hastane masrafları? Hala hesaplanıp kapatılmadı. Sen bu vakfın başındaki adam olarak ne iş yapıyorsun? Ya bilerek para sıkıştırıyorsun ya da beceriksizsin. Ev sahibi olarak adil ve dürüst davranamıyorsan. Bu hala düzeltilebilir. Ama maliyeyi bile. Yönetemiyorsan bu evi yönetmeye ne hakkın var? Cevap ver. Yutang, yeter. Size daha sıra gelmedi. Önce iç düzeni sağla, sonra dışarıyla uğraş. Şu evin haline bak, ne hale gelmiş. Sen evin reisi olarak nasıl böyle bir yönetici seçtin? Ahlaksız yetmezmiş gibi bir de beceriksiz. Ahlaksız ve beceriksiz. Bunlar bir ailenin çöküşünün başlangıcıdır. Fazla gürültücüsün. Beni gürültücü buluyorsun ha. Bu aile kökten çürümüş olmasa. Başımıza bunca iş gelir miydi? Şimdi sesimi çıkarmazsam. Siz üstüne örtmeye devam edersiniz. İyice çürüyüp dağılınca. İş işten geçmiş olacak. Peki, bundan sonra bu evi sen yönet, tamam mı? Ne? O daha çocuk yaşta bir kız. Madem evi iyi yönetiyorsun, bir de kalkmış o çocuk yaşta kız. Senin hatanı buluyor. Baba, ben... Dede. Asıl gelin hayattayken, torun gelinin evi yönetmesine haddine. Sen aslında ne yapmaya çalışıyorsun? Elbette kayınvalidem yönetmeli evi. Bu ev şu an bu kadar karışıksa. Sebebi kumadan doğan bir piçin karısının. Evi yönetmesidir. Büyük küçük düzeni ve aile hiyerarşisi asla bozulamaz. Li Xiulan. Okuma yazması bile yok. Ne diyorsun sen? Bizim küçük lokantamızın. Günlük cirosu 10 binleri geçer. Hepsinin hesabını ben tuttum. Her gün alınan sebze, et, kira, elektrik, su ve şu. Masa sandalye yıpranma payı, içki giriş çıkışı. Her kuruşun hesabını ben tuttum. Kuruşu kuruşuna. O sayede Şulan evi derli toplu yönetiyor. Lokanta işleri, evin masrafları, her kalem. İnce ince hesaplanıyor. Anne, başlarda belki biraz yabancılık çekersiniz. Ben size yardımcı olurum. İçiniz rahat olsun. Bundan sonra bu evi Şulan yönetsin. Jagya, bunca yıldır evi yönettin, eline sağlık. Sana uzun bir izin veriyorum. Yengenle devir teslimi yap. Dede, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Yang ailesinde evin yöneticisi aynı zamanda. Yang Yardım Vakfı'nın da yöneticisi olabiliyor. Xiulan birkaç harften fazlasını bile okuyamıyor. Evi yönetmesine neyse de. Vakıf başkanı olması duyanı güldürmez mi? Ne yapalım o zaman? Kendisi Yang ailesinin asıl varisinin eşi. Geleceğin aile reisinin karısı. Bir piçin karısının evi yönetmesi. Daha da komik olmaz mı? Saçmalama. Şulan gerçekten de vakıf başkanlığına. Uygun değil. Sorun değil, o görevi ben üstlenirim. Biz geline kaynana ikimiz, biri içeriği biri dışarıyı yönetiriz. Yutang, daha gençsin, statün düşük. Hem okumuşluğunda yok. Bu hevesin güzel bir şey. Ama vakıf işi oyun değil. Büyük ihtimalle ne olduğunu bile bilmiyorsundur. Yaşlı kuma, madem siz biliyorsunuz, o zaman söyleyin bana. Son 3 yılın vakıf hesaplarında. Her yıl tekrarlanan bir idari operasyon gideri var. Yaklaşık 3 milyon ama sektör standardına göre. 150 binin altında kalması gerekir. Peki aradaki 150 bin nereye gitti? Ben, Tamam, yeter. Yengen vakfın başkanı olsa da. Ve Kumaçen başkan yardımcısı olsa da. Bu yönetim kurulunda saygın. İş kadınları da var. Sonuçta gençsin ve daha yenisin. Doğrudan başkan olursan kimse sana itibar etmez. İsmin meşru olursa işler yolunda gider. Babam Yang ailesinin asıl oğlu, kocam da komaya girmeden önce. Grubun başkan yardımcısıydı. Başkan olmamda ne sakınca var? Ne diyorsun sen? Kun ağabey. Ruin. Sen artık bu yaşta. Huzurlu bir emeklilik dönemini hak ettin. Bence vakıf işlerini artık.
gençlere devret. Başkan yardımcılığı görevini. Bugünden itibaren Yutang üstlenecek. Fırsat bulduğunda devre ona yap. Aman, Rahatsızsan bir süre. Bakım evinde kal. Kun ağabey. Seninle birlikteyken hiçbir zaman maddi şeylerin peşinde olmadım. Şimdi sağlığın bozukken. Tek istediğim sana bakmak. Sadece içim rahat etmediği için bırakamıyorum. Önce vakıf işlerini devret. Yanımda bana bakacak biri var. Herkes dağılabilir. İktidar el değiştirirken gerçekten görmek istiyorum. Song Yutang tek başına. Bu kurt gibi açgözlü aileyle başa çıkabilecek mi? Yutang, bu evi artık sen yönet. Ne yapmamı istersen sana yardımcı olurum. Anne, kendini küçümseme. Ben gözlemledim. Haftada bir hesaplara bakmak dışında. Yapman gereken başka bir şey yok. Ayrıca Wang amca bu evde çok uzun zamandır var. Anlamadığın bir şey olursa ona sorabilirsin. Kızının işini karıştırma. O şimdi vakıf işini devraldı. Fakir çocuklara yardım edecek. Büyük işler yapıyor. Evet anne. Alışveriş merkezinde sana söylediklerimi unutma. Muyan ne zaman uyanacak bilmiyorum. Bugün ben yönetiyorum. Ne yapabilirsin ki? Belki de. Çok yakında. O zaman ben de denerim. Halka bir plan. Bu sadece önemsiz bir hamle. Fitili ateşlemek yendi. Kendi çaresizliğini ortaya koydu. Yoksulluk numarası bir bıçaktı. Doğrudan Bukaya'nın zulmünü hedef aldı. Adım adım sıkılan bir ağ. Evin yönetimini ele geçirdi. Dahası da var. Onun asıl hedefi vakıfmış. Başkaları ömür boyu uğraşıp da çözemediği meseleyi o bir gecede halletti. Benim karım gerçekten inanılmaz ve çok zeki. Alo, Liang Bey, kamyon şoförünün karısını ve kızını bulduk. tamam, gizlice yerleştirin. Sakın bir hata olmasın. Tamam. Ayrıca, Liang Yingyu yeni bir hamle yaptı. Görünüşe göre Henging ile iletişime geçmek istiyorlar. Ailenin yönetim hakkını kaybettiler. Henging'e gelmeleri zaten beklenen bir şeydi. Önce biraz bekletelim onları. Henging ile işbirliği haberini sızdırın. Tamam. Bütün gün o kadar yoruldum ki ölüyorum. Hemen duş alıp uyuyayım. Nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Hem de bu kadar zeki. Görünüşe bak, ne kadar narin bir kız. Nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor? Bayıldım sana. Kocacığım, daha ne zamana kadar bitkisel hayatta gibi davranacaksın? Kesin sahte. Sahte bu. Liang Bey, az önce gayet ateşli öpüşüyordunuz ya. Nasıl birden uykun geldi? Yoksa çocuk mu yapmak istiyorsun? Hadi. Yapalım. Hemen şimdi.